Herkese merhabalar. Baskın bir canlı yayın yapmayı istedim. Fiyatlarda güzel hareketlilik var. Kendim analiz yapıyorken sizlerle de beraber sohbet etmek istedim. O yüzden size özel bir yeni bir canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Biraz toplanalım. Ondan sonra analize geçeceğiz. Bitcoin'de güzel hareketler var. Fabio tam zamanı merhaba hocam demiş. Fabio hoş geldin. Selamlar. Mustafa Yıldız hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler Mustafa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Tuncay sen de hoş geldin. Aleykümselam. Furkan hoş geldin sen de. Ya Bitcoin'de analiz yapıyordum kendim, dedim gireyim bir bizim ekiple beraber bakalım piyasaya nasıl gelişiyor her şey, nasıl, neler yok neler var. Umarım saat de biraz uygundu. Beraber takılalım. Fiyat da yükselişe geçti. Güzel hareketler geliyor. Biraz konuşuruz bugün. Hasan İzoğlu merhaba. Hoş geldin. Şahin Serdarov. Abi yayınlar sana zahmet, bir ET'ye baksana. Bakacağım birazdan Şahin. Burhan sen de hoş geldin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Seninle de beraber güzel bir sohbet olur inşallah. Mustafa da demiş ki iyi yaptın. Can geldi. Hoş geldin Can. Merhabalar. Ya piyasada güzel bir atak vardı. Konuştuğumuz yönde ilerliyor. Aslında şu bölümdeyken biraz çok fazla kalması beni biraz tedirgin etti ama yine de doğru yönün içindeyiz çok şükür. Analizimizi açalım. Şu bizim destek bölgemiz. Şu da Elliot'ımızı açalım kalsın ekranda. Şimdi birazdan bakarız. 102 geliyor mu hocam? Fabio konuşuyorduk 102'leri. Bakalım 102 mi gelecek? Neresi gelecek? Konuşacağız. Yasin Aydın demiş ki ses kısık. Açalım biraz Yasin. Fatma Yılmaz hoş geldin. Sen de anlattığınız hedefe doğru gidiyoruz. Aynen o şekilde. Bakalım nasıl bir hareket gelecek. Ben de tam onu izliyordum. Baktım biraz telefonda işlemler benim pozisyonlar hazır hale gelmişti. Birkaç emir vermiştim. Onları longlayınca baktım Bitcoin de yükseliyor, dedim gireyim bir canlı yayın yapayım. Hep beraber konuşalım burada. Akşam saati. İlyas sen de hoş geldin. İyiyim İlyas, sen nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor? Altlar çok kötü gibi hocam, güç yok demiş Fabio. Vallahi Fabio şöyle söyleyeyim, yani altlarda ki hareketlilikler biraz, tabii ki yani Bitcoin %2, bunlar %3, %7, %10 arasında değişiyor ama şu normal listeye bakalım. Patlayanlar kimmiş bugün? Pepe, Joti, YGG, Sui, Avax, IOTA, TRB. TRB çok kötü vurdu milleti ya. Yani genel olarak şöyle söyleyeyim ya, fiyatlarda bir pozitiflik var, evet. Bu güzel. Konuştuğumuz yönü, beklediğimiz yön Bitcoin'de buydu. Bu yapı buradan beri elimizde var. Arkadaşlar zaten yayınlarda izliyorlar sayımları. Ben de aynı bu şekilde bakıyorum. Fiyatı güzel bir şekilde izliyorum. Dün aslında biraz daha negatiftim piyasaya. Çünkü beklediğim süre zarfı içinde atak gelmedi. Ama ne zaman ki şurada kanalın kırıldığını gördüm, ondan sonra dedim tamam, artık atağa başladı Bitcoin. O kanalımız da şu, biliyorsunuz. Bu kanalın üstünde
Yani altına girdi, buralarda bekledi. Yayını buralardayken yapmıştık. Bu benim için negatifti. İzledim biraz. Orta band tekrardan 94-500'leri dener mi acaba diye. Zaten 93'ü kırsa arkadaşlar konuştuğumuz gibi şelale bir şekilde aşağı inerdik. Ama herhangi bir kırılım gelmedi. Fiyat gün içinde baktım tekrardan buralara geldi. Bayağı bir bekledi buralarda. İşte buradaki kırılım bizim için gerçek long, short, yerle yani bu tarz bir hareket bizim yönümüzü daha rahat bir şekilde gösteriyor. Şimdi 98.500, 98.600 bandına kadar geldik. Şimdi burada benim hedeflerim yani bu C dalgasının uzaması, kısalması. Hatırlıyorsanız yayınlarda da söylüyordum. Hani bu şekilde yatayda çıkabilir biraz 100, 101, 102'ler önemli. 99'lar önemli. Oralarda nasıl bir aksiyon alacak? Mesela şu an 99'u çok sert bir şekilde geçerse hani 101, 102'ler benim için daha doğal bir hedef olacak. Şimdi bu bölümü konuşacağız. Bakalım C'nin hedefleri neresi olabilir? Neler olabilir? C'den sonra neler olabilir? C mi? A, B, C 1, 2 yani o geçen yayını canlı yayın izleyenler için şöyle çizeyim. A eşittir 1 ya da B ya da 2, C ya da 3, 4, 5. Şimdi 3 mü C mi olacağını bulacağız. 3 ise fiyatın şu an hızlı bir şekilde buradan aldığı momentumla böyle 108'lere falan çıkması lazım. 108-109'lara. Değilse kısa kalacak. Onları inceleyeceğiz. Potansiyel hedeflerimizi belirleyeceğiz arkadaşlar. Bu hedefleri de belirledikten sonra Bitcoin'i yine izleyeceğiz. Doğru yerdeyiz, doğru pozisyonlardayız. Burada 102.400'lerden gelen short hareketinden sonra şu bölüm arkadaşlar. Şu bizim şunu sileyim. Bakın bu bizim ayın 4'ünden bugüne kadar geçen süredeki asıl direnç short yeri ve asıl long yeri olacak yerlerdi. Buradan birinci longu, ikinci longu ve üçüncü longu daha orta bandından alabildi fiyat. Ama ben burayı tamamıyla izledim. Çünkü şuradaki şu bölüm çok iyi değildi. O kanalın içine tekrardan girmesi negatifti fiyatın. Aslında bunu biraz daha yakın bir zamanda bekliyordum. Yani şöyle bir zaman aralığında. Buraları bekliyordum. Ve biraz daha uzadı bu süreç. Yani yine bu şekilde bir fiyat hedefiyle devam. Şu bizim asıl analizimiz Elliott Wave ile yapmış olduğumuz asıl analiz açık kalsın. Buna göre ilerleyeceğiz. Buradaki sayımlar şuradan itibaren bütün sayımlarını gösteriyordum ben sizlere. Normalde bunu göstermiyorum. Ama kanaldaki kişiler de Elliott Wave'e istekli oldukları için öğrenmeye onlara da en azından bir nebze olsun faydalı sayımlar gösterebileyim diye açtım. Şimdi yorumlara kaldığım yerden devam edeyim. Tuncay Taç Yıldız. Hocam emeklerine sağlık. Çok faydalı olduğunu bil ki iyi ki varsın demiş. Teşekkür ederim Tuncay. Hiçbir şey yoksa bile samimi sohbetin yeter. İyi ki geldin. Teşekkür ederim Tuncay. Sizler de öyle. Beraber konuşacağız. Beraber piyasayı yorumlayacağız. İlyas İpek geldi evet. Fabio altlar çok kötü. Bunları okumuştum. Naif Kaya iyi yayınlar. Teşekkürler Naif. Hoş geldin. Doğan Sönmez iyi akşamlar. Bol kazançlar dilerim. Teşekkürler Doğan. Dodologi demiş ki Reis XC'ne bakabilir misin sana zahmet. Bak bu XC'ne gerçekten önemli. Çünkü ben çok büyük bir hype aldığını gördüm. Bir de bizim BTC Türk'ten bayağı bir görmüştüm zaten. Direkt oradan gördüm ilk. Dedim tamam bizimkiler de bunu kullanıyorsa terse düşürebilir bu. Ona bakarız birazdan. Hatırlat. Hocam kar alalım mı yoksa bekleyelim mi demiş Yasin. Yasin inan yani böyle alın, satın, bekleyin, tutun diyemem. Ben sadece analizlerimi gösteriyorum. Analizlerime bakmaya çalışacağım. Analizlerimdeki yorumlar yani kulağına küpe olabilir ama herhangi bir işlem söylemiyorum yani. Hocam size zahmet Avax. Avax'a da bakarız. Doğan. Yani bakacağız. Bugün marketi bir tarayacağız. Sohbet yayını sizlerle beraber. Yani kendim şu an zaten işlemlerimi takip ediyorken dedim ya YouTube'da bugün müsaitim. Çayımızı da demledik. Dedik geçelim biraz bilgisayarın başına. Analiz yapalım bakalım nasıl gidiyor markette ne var ne yok. O sıra sizler de buradaydınız sağ olun geldiniz. Metin Akbulut harika bir zamanlama teşekkürler demiş. Aynen. Tamer Hatlı
iyi akşamlar demiş. Gürkan Sucu yüreğine sağlık demiş. Teşekkürler hepinize gerçekten. Ee, Dolologi şunu da senden rica edeyim. Mesajını okudum. Hani arka arka aynı mesajlar atmazsan sevinirim kardeşim. Çünkü bizim ekip spam olarak görüp banlatabiliyorlar bir anda. O yüzden yani. İyi yayınlar Atilla, sen de hoş geldin. Cemhan Bucak selam hocam. BTC'de C planına mı gidiyoruz şimdi geldim demiş. Vallahi artık nereye gidiyoruz bakalım. Biz bunu yaklaşık 15 gün öncesinden planladık, tasarladık, koyduk. Daha şu turuncunun C dalgasındaki düşüşteyken bu bölümleri tamamıyla yaşadık. Sancılı bir süreç geçirenler oldu tabii. Korktular. Genelde piyasada bu depresyon dönemi olarak geçiyor aslında. Umudunu kesti birçok kişi. Fiyat dediğimiz yönde şu an doğru bir şekilde aksiyon aldı. Can Taş demiş nefesimi tuttum pür dikkat analizleri izliyorum. Teşekkürler Can. Ömer hocam yayın öncesi bildirim gelmiyor demiş Tamer Atlı. Bunu bu sefer not ediyorum şu an kağıda. Onu söyleyeceğim bizim ekibe. XCN iyi kar ettirdi ama geri zarara soktu, kardan zarar ettirdi demiş. Ya arkadaşlar hani vedalaşmayı bilmek lazım. Burada dalgaların hepsini yazıyoruz. Mesela şöyle XCN, hadi XCN ile bir bakalım şuna. XCN neymiş? XCN USDT. Kraken'den mi açalım? Bybit, Bitget. Herhalde bizimkiler genelde Bitget. Coinbase iyidir. Neyse Bitget'ten bakalım. Şimdi aynen ben şu yükselişini görmüştüm ama sonra hiç bakmadım buna. Şöyle söyleyebilirim. Burada bir düşüş bölümü vardı. Bunun kırılımıyla beraber pozitif bir etkileşime girdiği net. Yani bu coinlerde genelde uzun vadedeki çalışmaları nasıl oluyor? Yani uzun vadede bir kanal çizmeye çalışıyorum. Uzun vadede genelde bir fiyatı bir yere hapsetmeye çalışıyorum. O uzun bölümden çıktıktan sonraki fiyatlarına biraz daha güvenebiliyorum ama onun dışında böyle XCN falan, yani arkadaşlar markette benim işlem aldığım yaklaşık 5 tane coin var. XRP şu sıralar popüler olduğu için. Ee, %90 işlemlerim Bitcoin'de. Ethereum'u hiç sevmiyorum. Avax'tan işlem alıyorum ve Solana'dan işlem alıyorum. Bu kadar. Diğer hiçbir coin'i incelemem. Yani kendim incelemiyorum, bakmıyorum. Hani sizden geldikçe böyle açıp bakıyorum, ne olmuş. Bazen markette bildirim geliyor işte şu çok yükseldi falan. O sıra bir giriyorum. Bunu bu sefer kime satacaklar diye düşünüyorum. Bakıyorum. Şimdi bakın. Burada fiyat gerçekten çok büyük bir hype aldı. Şimdi oysa ki şuradaki üçlü düşüşü artık hemen hemen herkes görüyordur herhalde. Bakın. Yani sizlere bu dalgalardaki üçlü yapıları en azından bilmeniz sizler için önemli. Bakın şöyle bir yükseliş hareketi geldi. Fiyatın yükselirken fiyatı almak Bitcoin dışında biraz sıkıntıdır arkadaşlar. Yani altcoin'lerde onun terse geleceğine daha emin olabilirsiniz. Çünkü yükselen şeyi çok hızlı bir şekilde geri çekiyorlar. Burada şöyle bir kanal yapısıyla buna baktığınız zaman yani buradaki üçlü bir düşüş, çıkış üçlü, düşüş üçlü. Bunu bu şekilde bitirdi aslında. Ve sonra atak bekliyoruz fiyattan. Aynı bugünkü Bitcoin'deki olan atak gibi bir atak bekliyoruz. O evreye hemen geçmez. Hemen geçse zaten herkes böyle bir çizgi çizer ve tak diye işleme girer. O kadar öyle hızlı kolay olmaz ama bir zaman geçer. O zaman diliminde de fiyata ikna olmanız gerekiyor. Nereye ne yapacağını. O bölümlerde işlem çok fazla alınmaz. Fiyatın aksiyon alınmasını market belirliyor arkadaşlar. Bizim çizdiğimiz çizgiler değil. Onu söyleyeyim bakın. Hani buradaki analizler tamam tutarlı. Evet iyi gidiyor. Çok şükür nazar değmesin. İşlemlerimiz baya yüksek oranla ilerliyor. Ama bunun ilerlemesinin büyüsüne kapılmaya gerek yok. Market ciddidir arkadaşlar. Yani tokatı koyduğumu var ya, gözünüzü açamazsınız yani. O yüzden tokatlanmamak için marketi sabırlı bir şekilde beklemek lazım. Şimdi mesela bakın buradan bu şekilde gelen bir hareket var. Şurası 618 mi? Mesela aşamadığını gördüğünüz bir 618 varsa bakın 618'e yetişememiş bile, bak 0.5'lerden fiyat
Bayağı red yemiş. 382'yi kaybettikten sonra fiyata bay bay demişler. Şuradaki düşüş acaba yüzde kaç? Bakın %46 tertemiz, kılçıksız yani. Çok büyük bir oran. 10x ile girenler patladı. 5x ile girenler patladı. Yüzleri konuşmuyorum bile. Yani 3x ile giren de patladı. 2x ile giren de eğer ki şuradan tepelerden şuradan aldıysa hadi onlar patlamadı. 2x'leri patlatmamışlar. Ama şu kadar yüksek düşüşün içinde 2x'te %90 zarar görürseniz burada emin olun ki o korkudan, o panikten %40, %50 zararlarda 2x ile bile pozisyonu kapatıp çıkarsınız. Market izin vermez arkadaşlar. Hepimiz insanız, robot değiliz ve onlar bizim psikolojimizi iyi biliyorlar. İşte haberler gönderiyorlar, ne bileyim işte çok uzun hızlı yükselen yeşil mumlar gönderiyorlar. Bu tarz şeylerle gel gel yapıyorlar. Uygun yerden giremediğiniz hiçbir şeye girmeyin arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Yani pozisyonu düzgün her zamanki kullandığınız setup tarzıyla ayarlayıp pozisyona yetişemediyseniz bırakın gitsin derim. Bu daha sağlıklıdır yani. Şimdi bakın buradaki yükselişten sonra fiyat tekrardan 0.5 bölgesine geliyor bu fiyatın. Şu bölümün. Şöyle uzundan bakalım. Bakın 0.5'ine tekrardan geliyor. Aslında altından çizdiğimizde biz şuradan çizdik 0.5. Buradan çizdiğimizde bakın 618'inden red diyor. 382'ye geliyor. 382'den sonra 618'ler artık kırıldığı zaman olay bitmiştir. Pozitife, bunlar hep pozitif haberler arkadaşlar. Bunlar ya benim için pozitif şeyler bunlar. Çünkü fiyat artık 236'dan çok uzaklaştı. Bu güzel bir şey ve kanalı kırdı. Bu da iyi bir şey. Sonrasında şöyle bakarım. Yani bir şu bölümü atlatsın derim mesela, yani şuradaki şu bölüm. Fiyat bu bölümü atlatsın dedikten sonra ben işleme şurada girerim. Mesela burada gelip de bakın atlatmadı, kapanış yapmadı. Hala benim için iyi bir şey değil. Kırsın ya, yükselsin, hacim gelsin, şuradan da girerim. Şuralardan da girebilirim ama çok fazla pozitif veri biriktirmiş olarak girerim yani. Ama fiyata nereden girilir diye sorarsanız fiyata bu depresyon döneminden, özellikle de şu bölümden fiyat çıkmayana kadar hiçbir yerden ben işlem almam bunda yani. Ha belki şuralardan short kovalarım tabii ama bilmediğim bir coin, incelemediğim bir coin ama nasıl yaklaştığımı anlatayım size. Hani anlattığım şeyler sizlerin hoşunuza gidiyor. Çünkü markete farklı bir bakış açısıyla bakıyorum. Sizler de bundan hani mutlu oluyorsunuz. O yüzden biraz daha bir şeyler anlatabiliyorum sizlere. Hani bu tarz işlemlere girerseniz girdiğiniz zaman işlemlerde böyle terste kalma, korkma, panik olma, şu olma, bu olma gibi şeyleriniz olmaz. O zaman da hiçbir şekilde zarar etmezsiniz Allah'ın izniyle yani. Güzel karlarda da vazgeçebilirseniz tabii. Mesela çok yükseldi, çok yükseldi, yükseldi. Diyelim ki benim için söylüyorum mesela. Şuradan buna elit sayamam arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sadece düzeltme dalgalarını elitle sayabilirim. İtkisel momentumları bunların yani çok manipüle edildiği için elit manipülasyonu çok yüksek olan sheetlerde çalışmaz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani Elliot'ın nerede çalıştığıyla nerede çalışmadığını söyleyeyim. Buralarda genelde Elliot'ın düzeltme dalgaları daha iyi çalışır. Ama itkisel hareketlerdeki dalgaların sonu yok arkadaşlar. Bunu yani şuradan getirip de 5x patlatabileceklerini bir Elliot'la bulamazsınız. Hiçbir şeyle bulamazsınız. Bunu markette anca bir dostunuz, arkadaşınız olacak da o piyasadaki işte borsada ya biz bunu buraya kadar şillemeyi düşünüyoruz dedikleri anda sizin haberiniz olur. Onun dışında bu tamamıyla manipülasyon. Bunun psikolojiyle bir alakası yok yani. Onu söyleyebilirim. Bakın 5x attıktan sonra fiyatta yine bir düzeltme. Yine çıkış. Benziyor bakın. Şu bölüm itkisel bir harekettir. Onu söyleyeyim. Bakın şu beşli. Bunu net görebiliriz. Bunu şu an evet bu tutarlı bir beşli. Ama ben burada yine elit sayarak işlem almam. Onu da söyleyeyim. Ha bakın buradaki düzeltme yapılarında gelin 618'i test etmiş mi bakalım yani. Bakın 618 bölümünden short girmek benim için uygun. Hani şunlara long girip atıyorum mesela 100 lirayla girdiğimi düşünün. 100 lira 10x ile girdim. 1000 liralık bir pozisyon açtığımı düşünün. Hani fiyat örnektir. Burada hani 1000 liralık bir pozisyonla ilerlerken atıyorum diyelim şurada bir 5000 lira para kazandık. Ama ben burada o kazanacağım parayı şuradaki tek işlemle alacağım short'tan daha fazlasını alabilirim.
güvenli yerden işleme girdiğiniz zaman sıkıntı yok. Kasayı açabiliyorum yani. Ama eğer ki bilmediğim bir coin, bilmediğim bir tarz, geçmişini hiç bilmediğim, yani bunun kinetiğini bilmediğim bir coin'de de sıkıntı yaşıyorum. Şimdi biraz yorumlara bakayım. Umarım bu coin üzerinden anlatıyorum ama şuradaki XCN bölümünü kapatın. Adına ne derseniz deyin, aynı şekilde bakıyorum. Yani bu bölümün isminin hiçbir önemi yok bende. Bitcoin dışında diğerlerin hiçbir önemi yok. Yani çok fazla onlarda işlem almaya, satmaya falan gerek yok yani. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi burada Bitcoin'de bir hatamız var. Gelelim ana yapımıza ve izleyelim bakalım. Yorumlardayım. Ömer hocam yayın öncesi bildirim gelmiyor. Tamam, oraları okudum. Yasin Aydın demiş ki geçen gün kahin misali AVAX'ı 27'den döner dediniz. Öyle olunca artık tüm dikkatim sizde. Ya biz böyle her yere destek atmıyor. Bakın farkındaysanız şimdi bizim farkımız ne? Şimdi price action'la ben sadece bu bölümü sizlere destek direnç olarak göstersem, şu analizi kapatayım. Bakın şimdi price action çalışma metodu nedir? Fiyat hareketlerinin aksiyon aldığı yerlerdeki yani aksiyon alınan yerleri inceler ve oralara belli isimler atfeder. Der ki işte burada bir order blok var. Burada bir işte engulf yapısı var. Burada PVC var, FVG var. Bilmem birçok şey var, tamam mı? Aslında bunların isimlerin hiçbir önemi yok. Aynı kendi yapmış olduğum 1, 2, 3, 4, 5'tekinin de isminin önemli olmadığı gibi. Buraya ben geçen örnek vermiştim. İşte buraya Ahmet, Mehmet, Mahmut, Mustafa, Ali diyebilirsiniz yani. Bu tamamıyla basitleştirilmiş. Akılda herkesin, yani bu global bir rakam olduğu için herkesin aklına kalması için bu şekilde tasarlanıyor. Onun dışında siz üçüncü dalgaya en yüksek dalga olduğu için bambaşka bir isim de verebilirsiniz yani. Bu önemli değil. Aynı price action'daki isimlerin de çok kalabalık olup çok önemli olmadığı gibi. Ben öyle düşünmekteyim ama yapanlara da saygım var. Yani bakın şimdi şuradaki bir düşüş yapısını biz daha görmediğimizi farz edin. Şu bölümde bitti fiyat. Biz buradayız, yayını bugün açtım diye düşünün. Şimdi şuraya geleyim. Şundan sonrası bizim için yok. Grafikte hiçbir şey yok. Şimdi ben geliyorum. Diyorum ki ya işte fiyat nerede aksiyon almış? Şuradan almış. Mesela burada bir dojiler var. Tamam, burası önemli. Şimdi fiyattan geliyorum. İşte fiyat buraya geldi, düştü, çıktı. Nereden çıktı? İşte buradan da çıktı. Demek ki burası da önemli. Sonra fiyat şuradaki market yapısını, o market structure dedikleri olaylardan burayı da kırmış. Şimdi buraya da bir nokta atıyorum. Sonra geliyorum, diyorum ki bu marketin şu noktasının zirvesiyle red yediği yerle şu mumun da altı aynı yerde, bir de buraya atıyorum. Bunlar sonuçta fiyatların hep aynı yerden aksiyon aldığını gösteriyor bize. Sonra geliyorum, diyorum ki ya buradan çıktı. Şu bölümün üstüne çıkamadı ve altına indi. Diyorum. Sonra geliyorum buraya. Diyorum ki şurada çok bir yataylama var. Buraya da atayım bir fiyat. Şunun alt bandı destek olarak görelim. Sonra diyelim ki şuradaki olayda mesela Bitcoin işte bir önceden şu ikisinin aynı yerden destek aldığını görüyor. Bir de buradan alsın destek. Şimdi arkadaşlar bakın biz kaç tane sayı attık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 tanesini inceleyelim burada. Şimdi bakın. Buradan mı long gireceğiz? Buradan mı long gireceğiz? Buradan mı long gireceğiz? Birçok fazla kafa karıştırıcı yer oluyor. Bunların hiçbirisini şu an bir kutuyla göremiyorsunuz mesela. Ama doğru yer neresi olduğunu düşünürsek eğer şu bölümünde bir kutu, altta da şu bölüme biz bir kutu attığımız zaman biz iki tane yere koyduğumuz zaman bakın şu aradaki yerin bir önemi kalmıyor bizim için. Fark ettiyseniz. Şimdi burada geldi destek patladı aşağı geri çıktı. Nasıl bir destekti ama? Buradayken destekti, burada destek olmadı. Niye? İşte herkes destek direnci aynı şekilde price action'da kullandığı için arkadaşlar gelip buradan destek aldı, destek aldı. O zaman hadi buradan bir daha long gümp diye aşağı iniyor. Yani kullanılabilirliği az. Önemsiz demiyorum ama kullanılabilirliği az. Bu tarzın az yani. Ama şu an mesela price action'la değil de Elliott Wave'le baktığımız zaman biz ne diyoruz? Şu bölümlerden bir düşüşün başladığını, fiyatın hedeflerinin ana hedefinin 86, 88, 79 o bölüm olduğunu, buradaki düşüşün sert gelebileceğini, geldikten sonra korkmaya gerek yok çıkacak.
Çıktıktan sonra uzun bir şekilde yataylayacağız. Burada bir aşağı bir yukarı testere gibi hareketler yapacaklar. Bunların hepsini konuştuk farkındaysanız. Yani o yüzden bu piyasadaki analizlerde neyi kullandığınız çok önemli. Haber kaynaklı kullanıyor olabilirsiniz. Geçen gün Fed faiz kararı geldiğinde Bitcoin ufak bir saldı, geri çekti. Yani bakın Fed'in olduğu gün bugün işte. Yanılmıyorsam ayın 12'siydi aynen. Ayın 12'sinde fiyat şöyle bir mum yaptı. Şimdi Fed bu mum yaptığı mumda bize ne kazandırdı ne kaybettirdi yani. O kadarcık küçük bir şekilde yüzde kaçlık bakalım. Hani şu mumun fitiline bakalım yani. %2'lik bir hareket. Yani %2 ile 100x girip milyoner mi olacak insanlar? O kadar mı ki büyük bir şey yani? Herkes buradaki gelecek veriyle işlem alacak da trilyoner mi olacak yani? Bu kadar önemsiz arkadaşlar. Yani Fed'e kulak asmak bu kadar önemsiz. Normalde Fed faiz kararını arttırdığı zaman ya da sabit tuttuğu zaman bu tarz piyasalarda bir geri çekilme görülür. Ya da yani nasıl diyeyim, riskli varlıklardan bir çıkış gerçekleşir. Ne oldu, fiyat bakın yükseldi. Hani çıkacaklardı? Çıkmadılar. Yani arkadaşlar bunların tamamı, emin olun, analiz bilmeyen insanların, piyasadaki psikolojiye hakim olmayan insanların burada oturup hikaye anlatmasından başka bir şey değil. Ekonomi haberleri. Evet Fed'den şu geliyor. Evet Fed'den bu geliyor. Evet Trump bunu dedi. Çin'de şöyle bir şey çıktı. DeepSeek dalgası. Bütün YouTuber'larda görebilirsiniz DeepSeek dalgası. Yani şu DeepSeek dalgasının gelmesi şunu yaşattı. Biz de diyoruz ki düşecek daha buralardayken. Hedefimiz 80. Bizim DeepSeek'le falan ne işimiz var ya? Biz bunları mı takip edeceğiz? Edemeyiz ki yani. Çin'deki çıkacak bir haberi biz her an nasıl takip edebileceğiz? O yüzden genel anlamıyla markete iyi bir bakış açısıyla yaklaşırsanız neleri nereden nasıl bulacağınızı daha rahat kovalarsınız yani. Yasin, senin dışında sesten yana sıkıntı yapan kimse yok. Muhtemelen senin sesin de kısık olabilir. Sen de istersen sesi biraz daha yükselt. Oradan devam edeyim. İlyas İpek demiş ki ada çok kararsız. Şu an hocam 83'te sağlam tutuluyor gibi. Bakarım birazdan Avax'a. XRP bakar mısın? Bakarız Fabio. Hocam Sol ile Avax bakar mıyız? Bakacağız. Ömer hocam Waves'te 150 TL'yi gördü. 35 TL'ye düştü. Tekrar %100 ile yükseldi. Analiz çok önemli. Rica etsem bakabilir misiniz? Waves'e bakarız. Waves'e arkadaşlar 61.2'den short açmıştım. Yıllar önce aklımda öyle kalmış. Sayısı da aklımda. Oralardan bayağı bir düşürmüştük. 16-12 dolarlara, hatta oradan bayağı da düştü ama tam bilmiyorum yani. Öyle bir şeyler yapmıştık gitti ama ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum. O fiyat geldiği zaman. Recep Papatya demiş ki hocam XRP cephesine de bakabilir misin? Bakacağım şimdi Recep. Cantaş demiş ki CTO coin için artık çıkma zamanı mıdır yoksa daha gideri var mı hocam? Ya ben şöyle söyleyeyim yani bilmediğim coinler arkadaşlar. Bana market cap'teki ilk 10 coin ile ilgili sorular olursa sevinirim. Çünkü diğerleriyle ilgili hiçbir fikrim yok. Emin olun siz benden daha fazla görmüş, incelemiş, analiz yapmış, alım satım yapmışsınızdır. Hani sadece grafiğe bakarak da şöyle olur, böyle olur demek beni de tutarsız yapar. Çünkü ben Bitcoin arkadaşlar 2017 yılından beri inceliyorum. Yani ben Bitcoin arkadaşlar şu şeyini açalım. Ben ne zaman Bitcoin'e girdim? Haftalığa bir alayım şunu. Şuralarda. Fiyat da 750-800 dolarlarda falandı o zaman Bitcoin. Şuralar nereler ya? Aa buralar işte. Şu bölümler. Markette bu zamandan beri varım arkadaşlar. Şu bölümler, bunların yaşanması, şuranın çıkışı, şurada 65 binden Big Short'un geleceği, 69 binden bizim balina dediğim benim aslında o kişiden de zaten ondan öğrendiğim bu sistemi, nasıl oradan büyük bitcoinlerle short açıldığını.
Bayağı bu bölümü biliyorum arkadaşlar. Yani bu bölümlerde çok manipülasyon oldu. Pandemiler mi dersiniz, Trump mı dersiniz, Rusya Ukrayna mı dersiniz? Yani neler olmadı neler, 2016 2017 işte şu fiyat 750 dolarları hatırlıyorum yani. Oralardan girdim. Ha, bundan önce de benim bir trade bölümüm var. 2015'lerde başladım arkadaşlar. Yani 2015'lerde de Bitcoin o zaman çok haşır neşir değildim. Ben o zaman Forex piyasasında işlemler alıyordum. Analizlerimi orada yapmaya çalışıyordum. Elliot'ı ne zamandan beri öğreniyorum? Elliot'ı da şu tarihten beri öğreniyorum. 2020'nin şuralarda aynen. Şu dalgayı saymaya çalışıyordum ilk saymaya çalıştığımda. Yani burası benim başlangıcım Bitcoin'e. Burası da Elliot'la başladığım zaman dilimi. O yüzden hani bu dönemlerde çok haber duyduk. Ne paralar kaybettik, neler kazandık ama hep şeydi yani. Haber endeksli. O sıra hiç analiz de yapan yok. Düzgün bir şey yapan da yok. Herkes işte Ethereum alalım, şunu alalım, bunu alalım. Bitcoin 1 milyon dolar olacak falan. Şu dalganın içindeyken onu çok duyuyordum. Artık böylesi bir dalga başladı diyorlardı. Geri 3000'e düşürdüler 13 binden. O sıralar tabi markette XLM, ondan sonra Solana falan yok. Şeyler var. Ana coin'ler var. Litecoin, Dash, Doge vardı. Bunlara bakıyorduk yani. Şimdi Bitcoin bu şekilde bir hareketini de yaparken hani o kadar çok manipülasyondan artık uzaklaştık ki çok şükür. Yani nelerin olabileceğini az daha kestirebiliyoruz. VIF yorumunuz nedir? Bakacağım birazdan. Kral dün akşam daha doğrusu gece saatlerinde X harfi bir yükseliş yaşadı. X harfi, yani X harfi herhalde. Yaşadı, devam eder mi? Bakacağım. XRP'de de hani bir kanalın içindeydi. 2.38, 2.30 bandını kaybederse onda da sert bir satış bekliyordum gene. Ama orta bandın üstüne attığını görünce dedim tamam bu da pozitif evriliyor. Market genel anlamıyla bir yukarı yönlü hareketlere başladı. O şekilde yani o dünkü size gösterdiğim kanal da emin olun işinize yaramıştır. Tuğba Nur Solak yayın başladıktan 10 dakika sonra bildirim geldi hocam demiş. Tamamdır. Onu bir dikkate alalım. Cemhan demiş ki hocam Fibonacci'yi tek noktaya nasıl koyuyorsun? Bir kere tarif edip gösterirsen sevinirim demiş. Yani Fibonacci'nin olayı belli. Tepe dip. Mesela tepeye koydun dibe çektin. Şu fiyat dalgası aralığındaki düşüşün bir önemi yok artık. Bundan sonraki çıkıştaki Fibonacci'leri kullanıyorum. Çıkışta nerelere değer, nerelere değmez. Nereler potansiyel yerler. Bunların hepsinin bir önemi var. Bu sayıların hepsi bir psikolojiyi anlatıyor arkadaşlar. Yani sayı olarak bakmayın bunlara. Bunların yani Elliot'la kullanılan bir Fibonacci sistemi olduğu için söylüyorum. Elliott Wave dışında Fibonacci kullanan kişiler genelde hani Elliot'ın daha basitleştirilmiş, çok daha basitleştirilmiş, hadi 618 genelde döner dedikleri şeyleri biliyorlar. Ama oysa ki şuradaki momentum belki biz 786'ya kadar atabilir. 618'in o an hiçbir önemi kalmaz. O yüzden buradaki fiyatların psikolojileri çok önemli. Hani bu detay derstir yani ders niteliğindeki detaylardır bunlar. O yüzden çok kafanızı şişirmeye gerek yok. Tuncay Yıldız onların yüce Google var. Bizim de senemiz var hocam. Estağfurullah ya. Yani burada gerçekten bakın analizlerin iyi olsun. Farkındalığınız artsın. Beni mutlu eden şey bu. Furkan demiş ki YouTube'da bu kanalın bildirimlerini tümü olarak seçerseniz hızlı bildirim gelir. En azından bana geliyor demiş. Ha, bakın arkadaşlar Furkan bu işi bilen bir arkadaş herhalde. Çok doğru hocam demiş Furkan. Fatih Karataş ses çok kısık. XRP'ye de bakabilir misiniz demiş. Fatih ses olabildiğince bende açık. Biraz daha açarsam ses komple patlayacak yani. O yüzden ses şu an baya baya yüksek olması lazım. Birkaç arkadaştan sesle alakalı problemler duyuyoruz. Onlar kendi telefonlarına baksın diyebilirim. Çünkü bizden yana artık sıkıntı yok. Bu yayın birkaç defa denetleniyor. Şimdi
Bakalım ne yazmış arkadaşlarımız. Mehmet Özcan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldin Mehmet. Erdal Altuğ demiş ki selamlar, FET bakabilir misiniz? Birazdan bakacağım. Halit Kahya demiş ki kral hayırlı akşamlar. Mart 1 AVAX kilit açılımı var. Nasıl etkisi olabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kilit açılımları genelde markette korku yaratmak için ortaya çıkan haberler. Gerçekten de aslında Mart 1'de bu malın kilidi açılacak. Ama kilidi açılan bir mal devamlı düşmesi düşünülürken, herkes de buna odaklanırken o fiyat yukarı yönlü gider. Yani genel anlamıyla böyle ters psikolojiyle yaklaşıyorum bu tarz haberlere. Ha, Mart 1'e kadar da zaten yani Mart 1'de de yeni bir aylık mum açılacak. İlla ki bir yukarı ve aşağı hareketler olacaktır. Yani o bundan ötürü değildir. Normali böyledir yani. Normalde zaten hareket eden bir piyasa. Ama bakarız yani. Bizim için önemli olan şeyler belli potansiyel uygun yerlere hedef verip onları izliyoruz arkadaşlar. Yani böyle hocam işte indikatör de yok. Bakın farkındaysanız yeni gelenler için de söyleyeyim. Arkadaşlar buradaki hiçbir analizde indikatör yok. Hiçbir indikatör yok yani. Sadece bir tane bunu hani hacim grafiğini de merak ederek arada bakmak istediğim için hacimin kendi fiyat hacimlerine bakıyorum. Onun dışında hacimden türetilmiş sadece RSI bakarım. O da çok nadir bakarım yani. RSI'yi da haftalığın dışında çok kullanmam. O kadar. Haftalık bize uygun yerleri RSI genelde hacim bazlı bir indikatör olduğu için kullanır. Ama onun dışında bir indikatör yok. Kendimin yazdığı bir indikatör var. Yani onunla da belli bölgeleri çok uzun zaman önce yazmıştım. Hani Elliott Wave'den önce kendi yazdığım o indikatörle işi yapmaya çalışıyordum ki o da tutarlıdır. Ama Elliott kadar kesinlikle tutarlı değil. Sadece şu vardır. Size Elliott mesela der ki şuradan bir satış gelebilir der mesela. Örneğin. Ama indikatör bu satış geldikten sonra belli bir şeyler kırıldıktan sonra der ki satış başladı. Zirveden çıkartmaz. Dipten pozisyon aldırmaz yani. İndikatörlerin %100'ü böyledir arkadaşlar. Yani varsa bilen söylesin. 65.000 tepesini, 69.000 tepesini bulan bir indikatör varsa ben emin olun ki 2000'den fazla indikatör incelemişimdir. Yani ben göremedim yani. Belki de ben bilmiyorum. Bilmiyorum, belki de yapıldı, benim haberim yok. O yüzden indikatörsüz bir şekilde piyasayı inceliyorum. Haber kaynaklı hiçbir şeye bakmam. Oturup haberlere bakmam. Yani kendi yapmış olduğum tarz tamamıyla bu. Fiyata bakarım. Fiyatın şu üstündekinin de çok bir adının önemi yok. Ama haftalık bazda benim için minimum 5-6 senelik bir grafiği de varsa Elliott'ını saymaya başlarım. İşte o zaman benim hitap ettiğim ortam o zaman başlıyor. Kısa vadede 5 dolar iner, 3 dolar çıkar, çata pata. Bu tarz şeyleri de çok yorum olarak yapmak bana da yakışmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü benim hocam da bu yayını gün gelecek izleyecek. Şu an haberi yok bunları yaptığımdan. Bana indikatör mü tanıtıyorsun? Sen şunu mu yapıyorsun? Bunu mu yapıyorsun dediği zaman vallahi beddua eder yani. Çünkü o bana bunları zamanında hatırlatıyordu. Kendisi de Türk bir balina arkadaşlar. Kimse tanımaz, bilmez. Ee, Çok da iyidir. İngiltere'de yaşıyor aynı zamanda. Türkiye'de değil. Ben de ondan öğrendim yani. Bu Elliot ondan öğrendim. Ve birçok şeyde sağ olsun destek kattı. Uzun yıllardır da ben bu işi geliştirdim. Şu an birbirimize Bitcoin özelinde analizler atabiliyoruz. Çakıştırıyoruz analizleri. O sayıyor, ben sayıyorum. Ben böyle olur diyorum, o şöyle olur diyor. Ne zaman ki ayrışıyoruz, oturup canlı yayını kendi aramızda ikimiz başlatıyoruz. O canlı yayında da birbirimize karşı soruyoruz. Neden böyle? Sen niye böyle düşünüyorsun? Sen niye böyle düşünüyorsun? Senin psikolojin ne? Türkiye'den bakınca ne? Avrupa'dan bakınca ne? O grafiği oturup belki 2 saat, 3 saat çay, kahve alarak böyle oturup muhabbet ediyoruz ve piyasayı tartıyoruz kendi aramızda. Yorumlara geçiyorum arkadaşlar. Litecoin iyi çıktı diyordunuz. Hep sürpriz coin diye. Hocam Litecoin iyi çıktı diyordunuz. Bakın Litecoin'de bir sayı var. 136 sayısını aştığı zaman ben Litecoin'e emir koydum. Bana bildirim gelecek. Aşamadı herhalde, daha bilmiyorum, gelmedi.
Litecoin'de 136 aşıldığı zaman benim için önemli olacak bir harekete başlar yani. Ben öyle düşünüyorum. Litecoin'i ben hatta burada sürpriz olarak sizlere anlatmıştım. Doğru söylüyorsun. Fabio, gerçekten sen bizim iyi bir tutkun izleyicimizsin. Tuncay Taçyıldız demiş ki sevgili ve değerli hocam, aynı ayı ya da boğa gelmesi değil de boğanın bittiğini nasıl anlarız? Grafiklerde bitti tamam diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar Elliott Wave ile şuradan tepeden short alabildim. Aynı şekilde buradan da alabildim. Aynı şekilde şuradan da alabildim. Ve aynı şekilde bu bölümlerinde hedef olduğunu ben bu bölümlerdeyken daha fiyat söyledim. Ve zamanına kadar söyleyebildim. Grafiklerimin after before, o zaman bir video çekip de bir şey paylaşmadık. Bizim o zaman bir YouTube'umuz falan yok. Ama analizlerimizi arşiv olarak hard disklerimize kaydettik. Hani bunlar şaka mı diyenlere oradaki hard diskin ekran kaydı ve videosuyla beraber de bir gün burada birkaç kişiye özel soranlar olmuştu bana çünkü. Yayınlayacağım. Hani tamamıyla yani bir coin analizi değil. Tamamıyla benim kendime özel zamanında bir videoyu alıp da YouTube'a atmadığım ama analizim olarak elimde duran birkaç tane analizi buraya atacağım. Millet o zaman neler söylüyorken biz neler söylüyorduk. Bakın arkadaşlar, şuradayken belki onlarca Türkiye'deki insan ya bir düşüş geldi ama 65'ten de düştük arkadaşlar. Dalın. Dal 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 dal. Herkes uçuyor, kaçıyor. Herkes coinlere patlıyor, çatlıyor diyor. Sonra buradaki sert düşüşten sonra dalın deyip şöyle bir şey bekliyorlar yani. Hani bu düşüş geldi, almayanlar kaybetti arkadaşlar. Düştü mal alınır dediler. Mal çıktı, düştü. Dediler ki düştü mal alınır dediler. Ama sonra olay bu. Ben o bölümleri çok çok iyi hatırlıyorum. Milleti deli gibi terste koydular ya. Sonra yok efendim işte şuradaki yükselişle aha yine atak başladı falan filan yaptılar burada. Ne oldu? Güm oldu. Ama şunu size çok, yani bunu ispatlayarak söyleyeceğim şeyler olduğu için hani böyle afaki şeyler söylemek istemiyorum. Bu bölümdeyken Haziran'da şu bölümün olacağını analizini yapmıştım arkadaşlar. AVAX'ın nerelere kadar düşeceğini. AVAX'ta o zaman AVAX daha 80-90 dolarlarda. 21-13 gelmezse almam dedim yani. 21 dolarla 13 dolar aralığı. Aynı bugün nasıl ki 38'den 22-24 hedeflerini verdik de geldi. O zaman da öyle verdik. Ama o analizleri yaparken tabii üstüne bayağı bir uğraşıyorum. Yani analizlerde benim market yönlerim var. Bunlar nasıl evrileceğine dair planlarım var. Ama bunları paylaşmam arkadaşlar. Zamanı gelince doğru analizlerle beraber sizler de görürsünüz, fark edersiniz. Bünyamin Erten demiş ki Dash bizi mahvetti hocam. Valla Bünyamin, senden iyi olmasın. Tanıdığım Dash'le ilgili bir işlem almış birisi vardı. O kişi Dash'te bana demişti ki ben, gelin anlatayım bakın. Dash, ama benim Dash'e ben şuradan bir bakayım, bulayım Dash'i. Dash. Bakın arkadaşlar. Konuştuğumuzda şuralarda bir yerdeydik. Yaklaşık belki 5-6 hafta önce konuşmuştuk. 4 saatliğe alayım. Şu bölümü anlatayım. Ben dedim ki buradaki hareket üçlü. Çıkışı üçlü, düşüşü üçlü bekliyorum. Ama fiyat daha buralarda arkadaşlar. Konu buradaydı. Ve dedim ki yükselişler gelirse eğer 48 ortalaması vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. 48'ler nerede? Tam da burada. Aynen onun fiyatını atmışım zaten. Şimdi 48'lere kadar birebir de tanıştığım birisi kendi. Yükseliş gelebilir ama bak yani şöyle söyledim. Bu yükseliş gelmese de parmağını kesip atman gerekir. Yani kolunu kesmektense parmağını kesmen gerekir. Yüklü bir meblağla girmişti. 18 dolar diye yanlış hatırlamıyorsam 18-19 dolarlarda da likidasyonu vardı. Artık pozisyonu bekledi mi beklemedi mi bilmiyorum. Ama şunu net söyleyebilirim. Bu yükselişte fiyat eklemene gerek yok. Markete bir şey yapmana gerek yok. Elinde para varsa kasanda tut, bari likit oranın da düşsün aşağılara.
Çünkü bunun düşme ihtimali var. Çıkabilir. Çıkarsa kar edersin yani. Ama ben sana karlı ihtimal niye konuşayım ki? Zarar edebileceğim bir ihtimalden bahsediyorum dedim ona. O da gelebilir dedim. Bu 43-44 bandına kadar geldi. Ben illa zarar etmeyeceğim diye inat etti. Ben hatırlıyorum. İnat etti ben çıkmayacağım diye. 48'e gelsin illa benim girdiğim yerden ben çıkarım gibi bir düşüncesi vardı. Yanlış buldum. Tamamıyla şuradaki yaşadığı korkunun aslında bir etkisiydi. Yani 44'lerden çıksaydı da şuradaki zararı kabul etseydi, bakın yüzde kaçlık bir zarar, muhtemelen pozisyonu 10x'ti. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. %7'lik bir zararı kabul edip ya olabilir ben markette yanlış bir işlem yapmışım diyebilirse eğer bir kişi kendine, şu düşüşü yaşayıp ızdıraplanmayıp, belki korktu kapattı bilmiyorum. Kapatmadıysa da hala yani Allah gerçekten ona büyük bir sabır taşı vermiş yani. Yani şu düşüşün terste kalma ihtimalini düşünmeyip şuraya çok az kaldı, biraz daha biraz daha diye fiyata bakarken, bakın arkadaşlar buradan bayağı bir düşüş geldi yani, hani %55'lik bir düşüş geldi yani. Ve likidasyona çok yakın ve söyledim yani fiyat o kadar kritik bir yerde ki yani ya likit olursun ya olmazsın demiştim ona. Umarım içeri biraz para koyup olmamıştır. Bundan sonrası da ne olur derse, bundan sonra kendisi ders çıkartmadı da bana soruyorsa ne olacağını, benim hiçbir şey dememe gerek yok. Bakacak şöyle kanala. Diyecek ki bu kanalın orta bandı kırılmış, üst bandı hedef olabilir. Ha buradan gelir red yer veya kırar, ne olursa olur, önemli değil. Bize pozitif bir evre göstermesi gerekiyor ki biz girelim denebilir. Şöylesi sert bir düşüşü yaşadıktan sonra neler oldu bilmiyorum. Bu da kısaca size bir hikaye. Arkadaşlar markette gerçekten büyük para kaybeden insanlar var. Bazılarıyla tanışıyorum. Yani hep aynı şeyden kaybediliyor. Hep. Hırs, başka bir şey değil. Yani zengin olma hayali, başka da bir şey değil. Mesela bana ilk söylediğinde şunu söylemişti. Dedi ki ya dedi Dash dedi 400 dolarlardan bilmem nelerden düştü de, buralardakinden bahsediyor ve gördüğü tepesi şu. Tamam abi, olabilir. Ne yapalım yani? Bu tarihte burada mıydın? Kar ettin, zarar ettin mi? Hayır. O zaman buraya bunun gelmesini niye hayal etmeye çalışıyorsun? Niye zorluyorsun? Arkadaşlar fiyatı bir yere zorlayarak götüremezsiniz. Ben mesela analizimde o fiyatın anlık bir şekilde hissettiğim, gördüğüm öngörümü anlık şekilde değiştirebilirim yani. Long dediğim şeyi fiyattaki gelen kötü hareketlerle anlık bir şekilde tekrardan short'a çevirebilirim. Yani bu anlık bir karardır. Analizleri de böyle diretmeye, şey yapmaya falan gerek yok. Şimdi gelelim bakalım. Neler demişsiniz? Sağ ol hocam. Tepeden dibe çekeceğiz aynen. Yayın izleme sayısı artmış hocam maşallah. İlyas ya aynen. Bugünlerin tadını çıkarın. İleride nasip olursa burada belki yüzlerce, binlerce kişi olacak. Yani birebir de şu an soru sorabiliyorsunuz. Ben de sizlere cevap verebiliyorum. Beraber hepimiz konuşabiliyoruz burada. O sıra olduğu zaman hani burada böyle yoğun bir şekilde şeyler akmaya başlayacak, yorumlar. Hani ben de hepsini okuyamayacağım. Belki gelemeyeceğiz. O yüzden bugünlerin tadını çıkarın derim. Çünkü ben inanılmaz bir şekilde hype alan videolar üretiyorum. Ben de anlamıyorum. Yani YouTube beni bu kadar başarılı görmesinin sebebi ne? O da tamamıyla sizlersiniz arkadaşlar. Hani analizler başarılı. Sizler bu analizleri tutuyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Evet, tutarlı diyorsunuz. Bakıyorsunuz. Yeni videonun gelmesini merakla bekliyorsunuz. YouTube da bunu fark ediyor. Diyor ki o zaman daha çok kişi önerebilirim sana diyor. Çünkü sen iyi işler yapıyorsun belli ki diyor. Ve yeni kişilerle öyle tanışıyoruz. Ve bu sayı inanın ki çok hızlı bir şekilde artıyor. Ben çok kısa bir sürede girdim buraya. Yani emin olun 4-5 yıldır bu piyasada olan kişilerden daha fazla içerik görüntülenmesine sahibim. Bir buçuk iki ay oldu ben buraya geleli. Seste bir sıkıntı yok demiş. Halit teşekkürler. Bende de ses iyi arkadaşlar. Teşekkürler. Tamer Atlı demiş ki bende tüm olarak abonelik bildirim gelmiyor demiş. Ha. O zaman Furkan sana anlatsın nasıl olacağını, tekrardan yorumlara yazsın rica etsek Furkan'dan. Kulaklıkla dinliyorum son seste ama şimdi daha iyi demiş. Tamam Yasin. Normalde Ömer Hoca her çarşamba yayın yapmayı planlamıştı zaten. Bugün biraz sürpriz açtı yayını, bana geldi bildirim. Demek ki herkese göndermiyor YouTube demiş. Arkadaşlar böyle sıkıntılar olabilir.
Sıkıntı yok yani, bu zaten habersiz bir yayındı. Kendim analiz yaparken sizlere de bakayım dedim. Hani piyasada kim var kim yok beraber bakalım diye açtım. Hocam XRP'den sizce kaçı görürce ayrılalım tahminen? Şimdi XRP'ye bakacağım. Bitcoin'e bakacağım. Avax'a bakacağım. Bu 3 coin bizim zaten stabil baktığımız coinler. Bu üçüne bakacağım yani. Hocam Trump coin %50 yaptı, saçmalık ya demiş. Valla Trump isterse %500 yapsın. Fabio, ben hiç bakmam ya. Vallahi bak, o kadar ki bana ters coinler mesela bunlar. Trump nerede? Trump. O kadar ki aşağıda herhalde ya. Ha, buradaymış. Şimdi bunu 4 saatliğe bir alayım. Bakın arkadaşlar. Şuradan 55'lerden düşürdükleri yer neresi? 14'ler. Hatta ilk gördüğü yani en tepesi de 78 dolar. Arkadaşlar Bitcoin Trump dedi ki bence, yani ben kendimi Trump yerine koysam şunu derim. Ya benim adım madem bu kadar ünlü hacı, ben sadece satmak için bir coin çıkartamam mı acaba? Millet alsın. Benim adımdan dolayı millet alsın. Ben de bunların tepesine tepesine satayım. Arada bir iki bırakırım satmayı. Fiyat yükselir. Sonra gene satmaya başlarım. Bu bir felsefe. Bence belki bir hayal. Ama böyle devam ederse şaşırmam yani. Ya gidebilir, uçabilir arkadaşlar. Ne yapacağını bilmiyorum yani. Ben Trump coin şu ocağın 18'inde çıkmış bir tane coin. Ne işe yarar, neye yarar, kim kullanır? Hiç kimse kullanmaz. Sadece adı Trump ve Trump ürettirdiğini söylüyorlar. Onu da kaç kişi gidip de Trump'ın ürettiğine ispatlı bir şekilde gördü. Öyle de bir şey yok. Saçma sapan bir insan da üretip adını Trump koyup yapmış olabilir. Yani hepsi hikaye arkadaşlar. Kimse hiçbir şey bilmiyor ki burada. Bir Trump coin var, düştü. Şimdi şuradan bir yükseldi. Patlaması için ne olması lazım? Böyle hareketler yapması lazım. Yani bu şekilde bir yataylık indi çıktı böyle uzun bir süre bezdirip ondan sonra harekete geçmesi lazım. Ben öyle düşünüyorum. Yani patlatırlarsa değer, tek mumla bu şekilde götürürlerse helal olsun. Cidden helal olsun yani. Ben ona inanmıyorum pek. Ömer hocam, bir eğitim grubu açmayı düşünüyor musunuz? Tayfun, şöyle söyleyeyim. Bir eğitim kanalı açmayacağım. Sadece Elliot eğitimi yapabileceğim insanlara özel bir tane katıl butonunda ayrı bir buton olacak. Öğrenmek isteyenler o ücreti ödeyecek ve ben de o kişilere bildiklerimi 3 ay boyunca birebir de ya da maksimum 3 kişilik bir sınıfta anlatacağım. Onun dışında herhangi bir şey anlatmayacağım yani. Eğitim tadında öyle bir şey. Yani eğitim vermeyeceğim. Şu şudur, bu budur, şu şöyledir, bu böyledir. Çünkü çok zamanımı alıyor arkadaşlar. Yani buna o kadar çok zaman yok. BKT demiş ki kapatmadı, hala bekliyor. Valla o zaman o kişinin heykelini dikin çarşının ortasına. Sabır taşı diye altına yazın yani. Hocam Trump coin %50 yaptı, oraya okuduk. Kral, şu Fibonacci hep tepeden dibe mi çekilir? Tam tersine olur mu? Aynen. Yani tepe dip ya da dip tepe yaparsın yani. Onları o şekilde kullanabilirsin. Ee, Ya Trump İlyas demiş ki valla inşallah Telegram'a girebilirim hocam, Umut oyunda. Ya Telegram'a gireceksiniz arkadaşlar. Telegram'da konuşacağız, beraber muhabbet edeceğiz. Yani yorumlarda olacak. Yani olan kişiler zaten arkadaşlar seçti koydu. Kimi arkadaşlar hani geçmişteki videolara yorum atan 10 kişi, yani son 10 video diye o gün duyup gidip onlar da mesela video atıyor, yorum atıyor diğer videoların hepsine. Ama sabit kitleyi zaten yapay zekayla kitleyi belirleyebiliyoruz. Hani o isimleri belirleyebiliyoruz. Yapay zekayla almış olduğumuz yorumların hepsini textleyip hani kim ne yazmış, ne etmiş, kaç defa yazmış, kaç kişi ne yazmış. Onların hepsi isim çıkıyor. Hani o isimleri nasıl Telegram'a çekeceğimi bir videosunu yayınlayacağım. O kişiler o videoların altına yorumlarda maillerini yazarlarsa ben de direkt Telegram linklerini, o maillerini atarım. Onu anlatacağım size. Bir kısa bir 2-3 dakikalık bir video yapıp
koyacağım yani buraya. Sefa bir şey sağ ol reis beni görmedin demiş. Buradayım Sefa gördüm seni. Trump'tan dünya para aldım demiş Ercan. Allah bereket versin. Tek seni görüyorum dünya para alan. Onun dışında dünya para kaybedenleri çok duydum Ercan. Şanslısın yani. Spot tarafta kademeli aldım ama ilk aldığım yere gelmesi için 8-9x lazım ortalama demiş casus. Fabio demiş ki bak diye demedim hocam. Trump coin'e saçmalık diye söyledim. Ya ben de zaten saçmalığını anlatmaya çalışıyorum Fabio. Ben bunda hiçbir şekilde bir işlem almam yani. Bu hikaye. Bizim kendi analizimizi açalım. Şunları yeni çizmişiz. Şu bizim Elliott Wave'imizi açıp bakalım arkadaşlar. Aynen böyle. Bu şekilde kalsın ekrana. Bunun sayımını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde inceliyoruz ve fiyatın doğru aksiyon yönlerini bulmaya çalışıyoruz. O zaman bekliyoruz sevgili hocam demiş Tayfun. Aynen Tayfun. Muhtemelen sen de varsın ismin olarak. Yorumlarda devamlı senin de ismin vardı. Yani hatırlıyorum, birkaç kişiyi hatırlıyorum. Fatih de var mesela, o da yorum atıyordu. XRP short ne zaman gelir, sinyal paylaşıyor musunuz demiş. Fatih şöyle söyleyeyim, bir sinyal paylaşmıyorum ama kendi trade'lerimi canlı olarak yayınlayacağım, bir canlı yayın yapacağım. Onun girişi ücretli olur muhtemelen çünkü herkes almam. Kar edilen işlemler de, çünkü karlar da yüksek marjda olduğu için ondan dolayı güzel bir fiyatla belli kişileri seçip, yani kendi canlı yayında mesela şu anki canlı yayında mesela ben herhangi işlem almıyorum. Hiçbir şekilde de bir şey, yani al sat da demiyorum zaten. Ama diğer yayınlarda, kendi yayınlarımda, özel yayınlarımda kendi setup'larımı göstereceğim. Mesela şu anki setup, mesela setup nedir bilmeyenlere söyleyeyim. Alış diyelim mesela. Long alacağım yeri fiyat daha gelmeden diyelim ki short alacağım. Daha gelmemiş bir fiyatı short diyeyim mesela. Analizimi yaptım böyle. Analizimi yaptıktan sonra diyelim ki kaç bin? 103 bin. Short açacağım. Örnek veriyorum yani. Fiyat gidebilir gelebilir. Bu tamamıyla bir örnek. Hatta şunu şuradan sıyıralım biraz. Şuralardan bir yerden bir short düşünüyorum diyeyim. Bu short'un stop'u nerede olabilir? Long'un nerede bitirimi? Ben bu şekilde kendim önce hesaplıyorum ve ayarlıyorum yerini. Fiyat kendisi o şekilde işin içine gelmeye başlıyor. Atıyorum. Geldi. Buralarda hareketini yaptı. İlk short'u alıyorum, kapatıyorum. Ama bunlar kısa vade arkadaşlar. Yani saatlik ya da 15 dakikalık mumlarla yapmış olacağım işlemler olacak. O işlemleri görmek isteyen, benim setup'larımı görmek isteyen kişiler de katıl butonuyla içeri girecekler. Onun dışında herhangi bir şekilde al sat yok. Buradaki olan arkadaşlara da zaten olabildiğince faydalı bir şekilde yönleri gösteriyorum. Ama orada kendi aldığım işlemleri yapacağım. Sadece işlem yapacağım yani. Orada oturup da piyasada bir elit sayımı vesaire bir şeyim yok. Orada işlem alarak işlemlerimi göstereceğim. Kendi işlemlerimden bahsedeceğim. Hangi setup'ı nereden kurdum, hangi coin'den, ama yani setup'larımı da genelde buradaki XRP, AVAX, Bitcoin özelinden alacağım yani. Onun dışında başka şeylerim yok. Katıl butonu da zaten aktif hale geldi. Onların hepsini arkadaşlar ayarlıyorlar. Daha kısa, yani canlı yayında herkes kendi de konuşacak. Yani şöyle, aynı bu YouTube'daki gibi bir canlı yayın değil. Herkes kendi fikrini söyleyecek. Ben girerim girmem, bana uydu uyumadı, benim için o önemli değil. Ben sadece kendi setup'larımı, girdiğim işlemleri göstereceğim. Bunu Binance üzerinden de göstereceğim. Yani kasayı da göstereceğim. Nasıl bir işlem aldım, nasıl ettim, nasıl nerelere gittiği de göstereceğim. Onu oralardan açık bir şekilde değil, çok küçük bir kitleyle paylaşabileceğim. Onun da sınırı var. Maksimum 15 kişi olabilir. Onun dışında zaten katıl butonunu de geri kapatacağım yani. 15 kişi dolduğu zaman kapatırım. Hocam ne alakası var? Trump'ın resmi var coin'in üzerinde, hiç mi bakmadınız? İşte ben o kadar hiç mi bakmadım ya? Yani Trump mı üretti? Şimdi Trump'ın resminin üstüne koydukları zaman Trump coin'i ise
Hani ben de bir Bitcoin tişörtü giydiğim zaman ben Bitcoin olacağım mı acaba? Hocam Bitcoin misiniz der misin bana o zaman? Gülücük 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 21 gram. Kanalı geç keşfettim. Yeni gelen bütün videolarda canlı yayınlarda varım demiş İlyas. Çok teşekkürler İlyas. O zaman yapay zeka coinlerine yatırım olabilir diyorsun yani demiş Sefa. Vallahi yapay zeka ya da herhangi bir zeka neyse ben öyle belli bir zümreye para ayırıp da yatırmıyorum arkadaşlar. Yani öyle şeylere ihtiyacım yok çok şükür. Hani gideyim bir yapay zeka projesi alayım, 50x patlasın, para kazanayım, vurayım, üf, araba alayım, ev alayım falan filan. Öyle bir dünyam yok. Burada düzgün bir trade'le uzun zamandır kazana kazana geldiğim bu yolda aynı şekilde devam etmeyi amaçlıyorum. Öyle yatırım projeleri falan filan ben umurumda olmaz arkadaşlar, açık söyleyeyim yani. Yapay zeka veya yapay zeka olmayan coinler. Bu işin kralı Bitcoin. Yapay zeka veya değil, blockchain veya değil. Bu işin kralı Bitcoin. Burada çok yüksek yani 2x'le likit olma ihtimali çok zordur. 3x'le olma ihtimali vardır ama 2x'le iyidir. Trade'i burada yaparsanız çok fazla kaybetmezsiniz ama güzel uzun vadede işler yapar. Yani bu Bitcoin'in dışında ben öyle güvenip de elime alacağım bir coin yok arkadaşlar, yani onu söyleyeyim net. Hocam bu tepkide elimizde olan bir hisseye ekleme nereden yapılır? Mesela Doge demiş. Doge'ye birazdan bakarım. Yani ekleme e, nereden yapılırı konuşabiliriz ama yani şöyle söyleyeyim. Doge muhtemelen düşmüştü baya. Yataylıyordu. Siz nereden girdiniz onu bir yazarsanız ona göre bakalım. Fatih Sert TV. Hocam bu RVN'de bir yol olur mu? Uzun zamandır uzaktan izledim demiş. Ben hiç bilmiyorum Fatih. Erkan Eser demişler ki iyi yayınlar hocam. Ben 24 Aralık ayında hayatımda ilk kez kripto yatırımına başladım. Şu an %23 eksideyim. Sizce panik yapmalı mıyım? Teşekkürler. Erkan, yani eğer ki bir teknik bilgin yoksa veya iyi bir teknik analistle beraber ilerlemiyorsan, kendin bu işlemleri sadece duyduklarınla ya da işte başkalarının söylemleriyle alıyorsan muhtemelen o yüzden bu kadar büyük terstesindir. Bir de kaldıraçlı işlem yaptıysan çok sıkıntı. Ama yani panik, yani genel olarak çok fazla elinde mi coin var yoksa tek coin'de mi %23 içeridesin, ona bakabiliriz yani. Hocam kısa da olsa ETA analizi gelecek mi? Aynen Can, yapacağım birazdan. Şimdi XRP'ye bakacağız. Bitcoin açık. XRP'ye bakarım. XRP'den sonra bir Ethereum yaparım. AVAX'a bakarız. İlyas İpek demiş ki oraya giriş ücretini düşündün mü peki hocam? Ben daha hamsiyim demiş. Ya İlyas şöyle söyleyeyim, hani ücretler kafamda var ama ben bunu zaten yapıyorum. Yurt dışında yapıyorum arkadaşlar. Hani yurt dışında zaten kendim setup'ta kuruyorum. O setup'ların bazılarını ücret karşılığında satıyorum. Sadece şu yapmış olduğum Bitcoin'in ekranda gördüğünüz analizinin değeri, sadece şu an şu dalga sayımının değeri arkadaşlar, yani 5000 dolardan aşağı değil. Kaliteli bir Elliott sayımının iyi bir analist tarafından kendisini ispatlamış. Nasıl? After before. Ne dedin ne oldu? Sen kimsin abi? Ne söylüyorsun ne oluyor? Getir bakalım. Bakıyoruz, evet tutarlısın. Ne kadar oranda tutarlısın? Şu kadar oranda tutarlısın. Tamam. Senin bu yapmış olduğun analizlere biz değer biçebiliyoruz. Bize analizini paylaşır mısın? Paylaşırız. Ne kadar? 5000 dolar. Şu ekranda gördüğünüz şeyi siz şu an zaten ücretsiz alıyorsunuz yani. Ben bunu yurt dışında yapıyorum ama hani o trade bölümü için ücret biraz, yani Türkiye'deki o kadar oralardaki gibi bir fiyat belirlemedim. Daha ulaşılabilsin ama şu da var. Yani kazançlı işlemlerin sonundaki karlardan ben hiçbir şey talep etmiyorum. Zarardan da zaten hiçbir şey talep etmiyorum. Hiçbir şekilde benim alakam yok. Ama kaliteli setupların kurulumunu görüp işlemi onun yanında bir şekilde ben alabilirim düşüncesi olursa eğer, sizler de gelirsiniz bakarsınız. Ama bunun da bir erişimi, böyle herkesin geleceği 50 lira vereyim hocam 60 lira, öyle şeyler yok arkadaşlar, onu söyleyeyim yani. Ben yaptığım işin ne kadar değerli,
yaptığım işin ne kadar özel olduğunu farkındayım. Burada hani arkadaşlar ya bir sigara parası arkadaşlar ya. Ya bir ekmek parası arkadaşlar diyen tayfadan değilim arkadaşlar. Gerek yok. Yani o fiyatları sizden isteyip şu analizi paylaşmam bana hiçbir şey katmaz. Ama en azından görün. Yani bu değerli analizlerle siz de kendinize en azından faydalı buluyorsanız bir şekilde bir yollar bulabilirsiniz yani. Böyle millet haberlere bakarken siz daha düzgün bir analize bakarsınız. Haberleri kulağınızın arkasına atıp gidip bir coin alıp %25, 30, 40, 50 neyse terste kalacağınıza ya bu 94-93'lerin destek olma ihtimali var. Zaten bir C dalgasının yukarı çıkacağını söylenmişti. Hani buralardan belli bir stoplu belki bir işlem deneyebilirim. Ya da bir şey olabilir. Yani bunu önce paper trade ile yapmanızda çalışın. Onu da söyleyeyim. Oturun yazın. Bir Ömer Hoca diye birisi çıktı. İn mi cin mi? Kim ne bu adam yani? Söylüyor oluyor mu acaba? Bir bakın. Beni de siz test edin yani. Böyle ben de o size haber anlatanlar gibi olup da sizi manipüle etmeyeyim yani. Çok real ve gerçek bir şey söylüyorum arkadaşlar. Dikkate alın lütfen. Ömer Hoca'ya beğeni atın, herkese ulaşsın demiş. Teşekkürler Ercan. Fabio demiş ki ben direkt varım hocam. Katıl butonu dört gözle bekliyorum. Teşekkürler Fabio. İlyas demiş ki alemsiniz hocam. Herhalde şu Bitcoin muhabbeti değil mi İlyas? Trump'ın resmi var hocam. O Trump'ın coin'i ya. Sen ne diyorsun bize ya? Trump'ı mı tanımıyorsun hocam? Trump'ın resmini koymuşlar üstüne. Arkadaşım senle de yani senle şakalaşıyoruz. Yanlış anlama sen de. Gönül koyma bize. Ama şu bir gerçek yani. Ben de kendi üstümde bir işte ne bileyim Trump tişörtü giysem ben de Trump olmayacağım. Ya da herhangi bir metalin üstüne işte Bitcoin yazsak o da Bitcoin olmayacak yani. BKT demiş ki hocam dünkü dediğin düşüş riski ortadan kalktı mı? BTC'nin 108'lere gelmesi için kaçı kırması lazım? Güzel bir soru. Şunu söyleyebilirim. Yani buradaki risk şundan ötürüydü. Bakın dünkü kanalda Bitcoin içeri tekrardan girdi. Bu hoş bir şey değildi. Yani bakın şurada bir kırılım gösterdi. Zaten kırılamadı. Ortaban tuttu. Ama yine bir kırılım gösterdi. Yine aşağı gelince bu benim için hoş bir şey değil. Hiç hoş bir şey değil yani. Ha ne zamanki kanalı kırar bir pik atar o zaman benim için evet Bitcoin'de bir hareketlenme var olayı ortaya çıkar. Ama benim işlemim şu an 94 binden açık yani. Kendi işlemime güveniyorum. Giriyorum. 91 bin altında bir stopum vardı. Yani almış olduğum işlemin yeri bu bölüm. Stop yeri de burası. Buradaki işlemi takip ediyorum. Ben sadece stopu kapatayım mı acaba pozisyonu kapatayım mı kapatmayayım mı düşündüm. Sonra dedim ki izlemeye devam. İzlemeye devam. Gerekirse gelsin stop etsin sıkıntı değil. İzlemeye devam dedik ve izledik. Yeni tekrardan fiyat kendini attı bu tarafa doğru. Yani şu an ne yaptım? Pozisyonum nasıl arkadaşlar? Stopum geldi ve burada arkadaşlar. Bakın aldığım yer burada. İşlemi ilk açtığım gün stopum buradaydı. Şu an bu fiyat yürüdü ve stopu aldım getirdim buraya koydum. Bitti artık zarar diye bir şey ortadan kalktı arkadaşlar. Bundan sonra kar var. Bundan sonraki işlemlerde stop dahi olsam karlı bir stopla piyasadan çıkıyorum. Ani hareketler için devamlı stop kullanırım. Stopsuz bir işleme kolay kolay girmem. Onu da söyleyeyim. Yani stopsuz işleme girince anca ekleme yapar durursunuz. Acaba düştü ben gene biraz daha ekleyeyim. Borç alayım ekleyeyim. Harç alayım ekleyeyim. Kredi çekeyim ekleyeyim dersiniz ama fiyatın dibini bulana kadar ekleme yapılmaz. Baktınız ki arkadaşlar olmuyor. Hata yapabilirsiniz ben de yapabilirim. Herkesin bir yanılma payı vardır. Herkesin bir hata yapma payı vardır. Bunu kabul edin. Kusursuz değilsiniz. Hatalarınızdan ders çıkartmaya bakın. Kimse kusursuz değil. Yani yapmış olduğunuz bir işlem hatalı olabilir. Güzel bir zarar, kabul edebileceğiniz bir zararı görünce kapatın, sıyrılın gidin yani. Kolunuzu bacağınızı kaptırmayın. Parmağınızı kaptırın, tırnağınızı kaptırın ama böyle kol bacak gitmesin. Kimisi komple gidiyor yani. Gövde de gidiyor yani. O hale getirmeyin kendinizi yani. Buradaki bu paralar için o stresi yaşamanıza gerek yok. Küçük küçük ve devamlı kazanmak mı? Yoksa böyle tek seferde 100x'te bir işlem alıp bir günde mi voley vurmak?
Yani piyasanın %95'i 100x ile girip bir günde voley vurmayı düşünüyor. Sizler de %95'in hiç böyle bir voley vurduğunu gördünüz mü? 100x ile girip de böyle 1 milyon dolar para kazanan adam gördünüz mü? Görmediyseniz inanmayın arkadaşlar. 100x tamam. 100x ile burada hani benim mantalitem şuydu zamanında. Hani 100x ile burada gelip kumar oynayacağıma aynı kumara gider Kıbrıs'ta oynarım diyordum yani. En azından parayı gerçek reel hayatta görürdüm, yaşardım. Amacım 100x ile kumar oynamaksa eğer. Bunun realini yaşardım. Gelip de bilgisayarın başında para kaybetmeye ne gerek var yani? XRP ETF başvurusu onaylanmış. Sence olumlu olur mu demiş Can. Valla XRP için güzel bir haber. Ama XRP tepede ise short'u yer. Yani güzel haberler tepede gelir. XRP'nin mahkemesi onaylanır, biter. ETF'ler hazırlanır. Trump der ki artık XRP benim coin'im der. XRP'nin üstündeki X yazısını siler götürür kendi fotoğrafını bastırır. Uçurur da uçurur ama orası tepedir yani. Bünyamin Erten demiş ki hocam girelim kendi yayınlarına demiş. Siz bilirsiniz tabii ki beklerim. Sefa BC demiş ki ETF konusunda Doge, Solana, XRP gibi konular için genel bir fikriniz var mı demiş. Arkadaşlar ben ilgilenmiyorum ETF ile falan. ETF'in mantığı şu. Amerika'da hani para bulmaya çalışıyorlar. Bitcoin'in artık devamlı teter basıp da Bitcoin'i yükseltmeye çalışmıyorlar da gerçek insanların daha fazla katılımcı sağlamaya çalışıyorlar ki yükselsin. Piyasada daha fazla hacim dönsün ve onlar daha fazla kar etsin. Yani ETF haberlerinin genel anlamı temeli bu. Niye ETF'e ihtiyacı var ki Bitcoin'in ya da XRP'nin? İyi ise zaten yükselir. Bitcoin bugüne kadar sentlerden çıktı geldi. Yani sıfırda 5-6 önünde sıfır vardı. Öyle fiyatlardan çıktı 100 bine geldi. Bugüne gelene kadar bir ETF haberi var mıydı? Yoktu. Ama ne oldu? İşte Bitcoin ETF'i açılacak. Yok efendim işte 80 binlerde 70'lerdeyken Bitcoin ETF'i onaylandı. Şöyle oldu böyle oldu. Bizim insanımız da ne diyor? Abi o kadar şey olduysa tabii ki de yükselecek diyor. Ama demiyor ki ya bugüne kadar şunun yani grafiğine baktığın zaman abi bu nerelerden gelmiş yani Bitcoin? Bu Bitcoin aylığı açayım bakın. Ya bu Bitcoin şuralardan geldi. ETF mi vardı arkadaşlar? Trump mı vardı? Ha, Trump şuralardan bir yerden geldi. Ama Trump mı vardı? Ne vardı ya? ETF mi vardı? Hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Bakın bu bölümlerde çıktı. Millet bunu geyiğini almaya başladı. Kimisi işte kartellerde böyle parayı çok taşıyamadıkları için bunlar kendi aralarında önce onlar kullandı. Sonra kimisi dedi ki ya bu iş olur mu? Bu Bitcoin şöyle kötü böyle kötü. Şu yükselişi gören insanlar dedi ki ya alalım ne olur ne olmaz dursun. Atak köşede dursun dediler. Onlar buralarda aldılar. Yani onlar buralarda yüklendiler. Bizim o bahsettiğim Türk Balina abimiz de 1.12 mi 1.22 mi öyle bir sayıdan Bitcoin sahibi. 50 bin Bitcoin. Yani buradan beri tutuyor o adam mesela. Hani herkesin bir giriş hikayesi var bu piyasaya ama ETF olayı geldi arkadaşlar. Şunları sileyim. Geldi şurada çıktı ortaya. Ondan önce hep ETF haberleri vardı. İşte Bitcoin ETF'i çıkacak. Bilmem ne olacak. Şöyle olacak böyle olacak. Bitcoin işte ETF'i geldiği zaman Bitcoin artık 1 milyon dolar arkadaşlar. Markete şöyle para girer böyle girer. Bu laflar yeni değil. Ben buralardan girdiğim için söylüyorum. Markete ilk girdiğim zamanlar buralar olduğu için her boğanın içinde bir ETF haberi çıkarıyorlar yani. Ha bu sene de gerçekleşti ama önemi yok. Şuradan gelmiş bir fiyat, şurada ETF yaşamış. Bundan sonra şöyle mi olacak ETF alınca? Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani bu haberlerin basitliğini anlatmaya çalışıyorum. Sorduğunuz soruları eleştirmiyorum arkadaşlar. Yani bana sorulan soruya karşılığındaki tepkim genelde böyle. Markette bunların hiçbirisinin benim için bir önemi yok. ETF gelmiş. Buraya birisi Çinli bir adam getirmiş. Atıyorum bugün demiş ki ya bu kaç trilyon dolar? İşte şu kadar trilyon dolar. Ben bunun için abi 500 milyar dolar para koyuyorum, Bitcoin alıyorum dese bugün bu malı tıtır tıtır böyle yukarı götürür. Ha biz ETF'ten sanarız. ETF eğer bazlı olursak.
Ya da birisi der ki abi ETF beni ilgilendirmez. Ben bugün market yapıcısıyla oturur konuşur, 4 tane büyük market yapıcısıyla oturur konuşur, der ki kardeşim ben 500 milyar dolarlık Bitcoin alacağım ama alacağım fiyatı 36 olacak. Bu fiyatı buraya getir ben alayım. Ha sonra nereye götürüyorsan götür der. Para sizde olduğu zaman fiyatı da istediğiniz yere indirir alırsınız. Yani düşünün bir pazara gittiniz, limon alıyorsunuz. Adam sizin paranızı almanın peşinde. Oturup da limon oraya getirip kendisi yemeyecek yani. Sizden para kazanmak istiyor. Adam limonu, sen diyorsun ki ya akşam pazarı diyorsun, bana limonu işte getir 40 bin dolardan ver diyorsun. Yani 2 kilo ver diyorsun. 1 kilo fiyatına 2 kilo ver diyorsun. Adam da bakıyor elde kalmış limon satamamış. Diyor ki neyse diyor bugün satayım çürümesin. Elden çıksın. Ben de bunu bugün götüreyim bari aldığım fiyata vereyim de en azından çürütmeden zararına kaçmış olayım der ve gelir siz limonu 40'tan satar adam. Şimdi para güçtür arkadaşlar. Parası olan adam bunu istediği yere koyar. Getir kardeşim bu fiyatı buraya ben buradan alırım der. Markette oraya tıpış tıpış gitmek zorunda. Çünkü yüklü miktardaki alımlarda markette balinalar, o yatırım yapacak kişiler istediği fiyattan alırlar arkadaşlar. Öyle getirip de bize sattıkları fiyattan almazlar. Bunların bilincinde olun yani. Her şey böyle bir haber şu bu vesaire değil. Bunlar tamamıyla manipüle. Şu anlattıklarımı mesela hani başka yerlerde duyuyor musunuz bilmiyorum. İlla ki bilenler ve anlatanlar vardır ama bu kadar basit ve bu kadar özet bir şekilde anlatanı ben çok rastlamıyorum. Genelde indikatör açıktır. İşte Tom Demark 1 dedi arkadaşlar, 2 dedi, 3 dedi, 5 dedi, geri düştü. İşte ne bileyim EMA'lar şunu dedi böyle oldu, şu oldu, bu olduğuyla ben genelde bunlarla karşılaşıyorum. Merak ettiğim için de bakıyorum yani. Eee Yorumlarınıza bakıyorum arkadaşlar. Bir yorumları temizleyeyim. 9.89 maliyetim Doge hocam demiş. Doge şu an kaç dolarda? $9.89 maliyet. Yani 9.89 dediğiniz yer 9.89 şu bölümler mi acaba? Hani 0989 buralar mı dediğiniz yerler? Fatma Hanım. Aynen reisim mevzu hocam demiş. Selam demiş. Ertan hoş geldin selam. XRP'de çıkış sürecek mi? Kar satışları gelir düşer mi? Bakalım şimdi. XRP'ye bir yorum yapacağım. Şimdi Bitcoin'e baktık. Bitcoin zaten analizimiz açık. C dalgasının içindeyiz arkadaşlar. 101-103 bandına kadar hep konuştuğumuz o hedef muhtemelen gelebilir. Dikkatli olmakta gene de fayda var. Bu bölümler düzeltme dalgalar olduğu için ters hareketlerin en çok görüneceği yerler buralardır. Bir çıkar, bir çeker, bir çıkar, bir çeker ama önemli olan bittiği yerdir bizim için. Nerede bitirecek kendisini? Hani bitirsin ve gerçekten düzgün bir satış versin. Ondan sonraki çıkışında güzel bir yerden gene bir short dalgasını alırım. Ha düşmeyebilir. Mesela diyelim ki ABC'yi burada bitirdi. Bir önceki canlı yayın izleyenler bunun mantığını biliyorlar. 3'ün potansiyel gelmesi gereken yerler 108-109 binlerdir. Fiyat buraya gelirse biz bu yeşili sileceğiz. Ondan sonra bu açık kalacak. Üçüncü dalgadan 4 gelir ve 5'i devam ettireceğiz bu sefer. Fiyatı yukarıya götüreceğiz. Aşağıdaki 80 bin hedef, 86 bin hedeflerimiz buradaki 91 binle sınırlanmış ve kalmış olacak. Ana yönümüz aşağıyken, evet bunu biliyorken buradaki 3 dalgasını eğer ki biz yaşatırsa bize Bitcoin bir daha 80 yani 79 öyle bir şey konuşmayız arkadaşlar. Direkt kaldırırız. 5'i götürürüz 120'lere 130'lara atarız yani. Böyle bir yükselişte. İşte o yüzden Elliott Wave'in olayı gerçekten önemli. Ana dalgan burası diyorsun. Sen burası nasıl diyorsun hocam? 80-85 diyorsun. Fiyat 101'e gelir düşer diyorsun. Ama bu fiyat yükseliyor. O zaman sen bilmiyorsun. Sen biliyor musun arkadaşım? Yarın nereye gideceğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Tahmin etmeye çalışıyorsun sadece. Benim de tahminim Elliott Wave tarzıyla olduğu için olay şu. Buradaki dalga hareketi sert aynı şu anki gördüğünüz gibi bir hareketle gelirse bu 3'ü burada bitirir. 4'e sert bir düşüş yapar. Yataylar gelir buralarda böyle bekler. Sonra 5. dalgaya devam. 80 diyordun hocam. Ne yapabilirim? 80 dedim yani. Ne yapabilirim yani?
Ama ben de geldim şuradan long aldım. 80 diyen adam şuradan long alır mı? 80'i bekler. Değil mi? Alacağın yeri, satacağın yeri bilirsen fiyatın nerede olduğunu da hiçbir önemi yok. Alış hareketini şuradan yaptık, bekliyoruz. Yani benim olayım bu. Şimdi ben stopu buralara koymuştum. Şimdi stop karda. Artık zararlı bir işlem yok yani. Bu olay isterse uzaya gitsin, kardayım. Doğru yerden aldım. İsterse dibe düşsün, karlı stoptayım. Mantığım bu. Yani dediğim fiyat gelecek diye diretenlerden ve sonra yamulanlardan değilim. Marketteki dalgalara göre aksiyon almasını artık çok şükür öğretti bize piyasa yani. Dediğim dedik, çaldığım düdük dersen elindeki paranın tamamı gider. İnatlaşmayacaksın. Ana yönüm buydu. Asıl düzeltme dalgası ABC ile böyle kaldı ve buradaki hareketle beraber Bitcoin itki hareketine başladı. Market bunu başlattı. 3 dalgası nereye geldiği zaman emin oluruz dedik. Şu an için 111 110 bandını, 108 110 bandını gösterirse 3. dalga olduğuna ben ikna eder ve 80 hedefini tamamıyla kapatırım. Gelirim şuralardan, buralardaki bu düşüş bölgelerinden tekrardan çok kalite bir işlem açarım, 5'i kovalarım. Şimdi 80'i söylerken yükseleceğini de söylüyorum ama işleme de giriyorum. Yani bu 80 binlerde de bir inatçılığım yok. Potansiyel yerlerini sadece belirlemeye çalışıyorum. Gelirse gelir, gelmezse ben zaten işlemdeyimdir ya arkadaşlar. Nereye gittiğinde çok bir önemi yok fiyatın. Doğru yerden girdiysem istediği yere gidebilir. İsterse short gireyim şuradan mesela. Hocam işte 80'lere geldi, durur mu? 80 demiştiniz. Mesela diyelim ki arkadaşlar şuradan short açtım. Pozisyonu getirdik. 80 bin hani hedefimiz diye mesela. 80 binlere getirdik diyelim. Fiyat buraya kadar düştü. Hocam destekten tutunur mu tutulma? Bana ne arkadaşlar? İster tutunsun ister tutunmasın. Ben buradaki bölgeden short'u açtıysam isterse sıfır olsun yani. Bir önemi yok. Bir önemi yok. Ben şuradaki zararlı işlem stopunu öne çektiysem, bu işlem artık bana hiçbir şekilde zarar vermiyorsa istediği yerde durabilir arkadaşlar. Karı nerede beğenirsem ben oradan kar almaya başlarım. Destek dirençleri de o kadar önemsemem yani. Şuradan şu kadarlık bir işlemi düşeceğini tahmin etsem de şuradan alır çıkarım parayı. Tertemiz paramı alır çıkarım. Açgözlü olmanın hiçbir anlamı yok. Düzgün bir yerden bir işlem daha girerim, onu da devam ettiririm. Yani bu işlemlerdeki esnekliğe bu şekilde sahip değilseniz işte piyasada hep terste kalırsınız arkadaşlar. Genelde terste kalan insanlar bunları yapmayan kişiler oluyor. Şunu sileyim. O C dalgamızı getirelim. Şimdi biz bu ana yapıda C dalgamızla ilerliyoruz. O burada kalsın. O bizim ana şemamız yani. Heh, böyle kalsın. Bizim ana şemamız bu. Yayının son 15 dakikası. Bitireceğim arkadaşlar. Şimdi XRP bakacağım. AVAX bakacağım. Doge bakacağım. Ha TR'ye Fatma Hanım TR 27 TL'ler. Doge TR'ye bakın yani ben Doge'ye hiç Doge TR'ye 27'ler 9 ortalamanız sizin 9.89'du. 9.89 şurada bir yerdesiniz yani. Çıkışla aldınız o zaman ya da şuralardan bir yerden. Yani şunu söyleyeyim bakın. Şimdi şurada yapacağınız işlem, takip edeceğiniz işlemi şöyle basitçe şu şekilde takip edebilirsiniz. Bakın. Bu kanalı kırarsa fiyat aşağıya düşer. Orada sizin girdiğiniz fiyatların da üstüne bir stop atın. Yani stop atmak iyidir. Yani 9.89'dan girirseniz zaten fiyatta hemen hemen aynı yerdesiniz gibi bir şey. Şuradasınız yani. Hani fiyatın şu orta bandı benim için TL bazında artık burası nereyse şuralar. Fiyat da eğer ki Bitcoin'in o yükselme 102-103'ler gelir de bu o sıra kendine avantaj görüp patlarsa fiyat maksimum geleceği yerler 13'ler. Ondan sonrasında çıkacağını pek sanmıyorum. Yani şu an için düşüncem bu. Ama ben mesela 11'e geldim kar alırım. %50'sini kapatırım pozisyonun. Giderse gider. Gitmezse de giriş yerinin üstünde pozisyondan belli bir kar da alır kapatırım. Yani benim tarzım bu. Ama siz nasıl yatırım yapıyorsunuz bilmiyorum. Şimdi AVAX bakacağım.
Şunu kapatalım. Şimdi AVAX'ta arkadaşlar bunda da bir çıkış var. Bakın kısaca basit bir şekilde böyle takip edebilirsiniz işlemleri. AVAX'ın yönünü. Biz hep kanalla konuşuyoruz farkındaysanız. Bunun hiçbir zararı olmaz size, emin olun ki yani. Kullanmanız da faydalıdır. Bakın şu noktaları seçin. AVAX'ta kanalınızı oturtun. Şurası, şurası, bir de şu bölümü oturtun. Sonra fiyatı şöyle bir dik çekin buradan. Çektikten sonra bu diki. Bundan sonraki hareketlerine bakın. Aynı şekilde AVAX'ın da kanal bazlı ortalamasına geleceği yerler 29'lar falan. Ama ben 27'leri önce 27-27-500'leri falan söylemiştim. Yani o bölümler düşen kanalın orta bandıydı. Şimdi bakın bir pozitif bir kanal oluşturdu. Yukarı yönlü bir pozitif hareket var. Hani bunun orta bantlarını kısa vade için kullanmak iyidir. Ana yapıda zaten bir düşüş yapısı olduğu kesin. Eğer ki AVAX burada kalite bir çıkış yapmazsa ben AVAX'ı 13 dolarlardan sahiplenebilirim düşerse eğer. Bakın orta banda geldi, gördünüz mü arkadaşlar? Ben zaten buradaki analizdeki bu düşüşten sonra çıkışın orta band olacağını söylemiştim. Onun da burada analizi vardır. Nereye koyduk? Aha burada da duruyor işte o canlı yayındaki analiz. Devamlı canlı yayında açtığım analiz bu. Çöp oldu burası. Buradan aşağıya düşer. Düştü geldi. Bakın yeşille ne çizdiysek aynısı olmuş yani. Buradan düşüş, çıkış, düşüş, çıkacak. 27'ler, 27-500'ler. Kanal orta bandı hedef. Gelmiş. Bakın şu anda orada tıkanmış. Bize fiyat şu an ne yapacağını göstersin. Kıracak mı, kırmayacak mı? Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Fiyat göstersin bunu bize. Kıracağım desin, gitsin kırsın, şuralara gelsin yani. Ha ne dedik? 29-30 bantları da buranın kırılımıyla hedef olur. O da önemlidir yani. Ha kıramazsa tıpış tıpış alt banda geri gelir yani. Fiyatın nerelerde nasıl aksiyon alacağına bakarsanız iyi olur. AVAX özelinde şu anki söyleyeceğim, bakın bir yükseliş trendi var. Bunu şimdi yeşille çizeceğim size. Buradaki yeşille çizdiğimiz yerdeki fiyatın üst bandı burası. Demek ki kırılırsa üst band da buradaydı zaten. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Fiyat bunu kırarsa hedefi üstteki orta band olacağı için çok rahat bir şekilde görün. Şimdi burada destek direnç muhabbeti de var, price action'dan yararlanabileceğiniz. Şu bölümler önemli olacak. Ama demek ki ne? Fiyat orta banda geçmesi gerekir ki bu kanal daha doğrudur. Price action'a göre. Çünkü buraya gelirse bu bölümlerdeki short açan insanların stopları ya da buralardan short açan insanların, şuralardan short açan insanların stopları nerede? Bunun üstünde biraz. Bu da bunun üstüne sıçrayarak likidasyonu bir alır bunların elinden. Sonra geri düşer aşağıya doğru. AVAX için söyleyeceğim kısaca bu. XRP'ye bakalım. XRP bizim için özel. Evet arkadaşlar, XRP'de bir tane düşen yapımız vardı, kanalımız. O da buradakiydi. Kırılımıyla buralardan zaten şu bölümlerden long açtık. Bu bölümlerde 3.40 3.50 bantlarını konuştum. 3.50'ler gelmedi. Şuradan longa girdikten sonra arkadaşlar, bakın şuradan longa girdikten sonra bu bölümleri konuştum. Yayınlarımda var. Belki ilk yaptığım yayınlarda var. Bu 2.10'lar 2.0'lar bizim için önemli dediğim yerler var. Buralardan bir yükseliş hareketiyle geldi. Aldık. Düşüşünden kapattım. Tekrardan long aldıktan sonra da bu fiyatları buraya kadar getirdim. Satışımın ilk yeri 2.80-2.90'lardı. Sonrasından 3.10'lar 3.20'lerden bir satış. 3.40'lardan da son satışımı yaptım. İçeride biraz daha nakitim vardı. İşlem biraz az kalmıştı. Ana işlemin %10'a çıktı. Onu da işte 3.50, 3.60, 3.80'lere gelirse satmayı düşünüyordum. Gelmedi. Ben de tekrardan baktım ki fiyatta çıkış yok. Şurada bir yerde kapattım onun işlemini. 2.95'i buradan kırınca ben işlemi buradan kapattım. Yani bütün işlemler kapandı buradayken. Sonra short geldi. Short'u da başka coinlerde aldım. Bunu kaçırdım. Yani buna girmedim. Solana'da güzel bir short'um vardı. Avax'ta 44'lerden açtığım bir short vardı. Sonra tekrardan 34'ün kırılımıyla short'a daha eklemeler yaptım. 25 mi 24'lerde de kapattım onu tekrar. Şimdi gelelim XRP'ye. XRP'de bir çıkış trendini artık hepiniz görüyorsunuz. Bakın aynı metotla çiziyorum. Sizler için daha basit olsun diye. Bunu buraya bırakıyorum. AVAX'ı ve Doge'ye baktığımız aynı sistemle şu an XRP'yi burada bırakıyorum.
Kanalı çizen kendi arkadaşlarımız gitsin fiyatlarını versinler. Ben bir fiyat vermeyeceğim onlara. Düşer misini çıkar mısın da şu şekilde söyleyebilirim. Eğer ki buradaki hareket bir C dalgasıysa eğer, aynı Bitcoin'deki gibi, bunun geleceği yerler, tıkanacağı yerler buradaki dalga yapısının 1.27'sine kadar çıkar. Yani şu bölümlere kadar. Ya da sığ kalır. Şuralardan bir red yer. Ondan sonra şu şekilde bir olaydan sonra tekrardan aşağıya düşer. Buna bakacağız. Bu bölümün nasıl hareket alacağına bakacağız. Eğer ki XRP'de 2.30'lardayken biz 2.50 2.60'ları hedeflediğimizde, yani şu bölümlerdeyken, biz buraları hedeflediğimizdeyken bu işlemleri alabildiyseniz şu karda nereden satacağınızı düşünmeniz lazım. Yani o düşüneceğiniz satış yerleri de ufak ufak karına kadar beğenirseniz o kadar satabilirsiniz. Yani bu kadar dibi tepeyi yalamanın da gereği yok. Güzel kar her zaman cebe yakışır. Tatlı bir psikolojiyle de size bir özgüven katar. Yeni işlemlerinizde daha güzel işlemler alırsınız. BTC hep boğada maşallah. Hem hesap makineleri açıldı demiş. Hemen hesap makineleri açıldı demiş. Adem Demir selam hocam demiş. Aleyküm selam Adem, hoş geldin. Erkan Eser demiş ki hocam ben trade yapmıyorum. Zaten anlamam da. Mesleğim marketçilik. Almanya'da yaşıyorum. Ethereum, Solana, AVAX, Link, Doge, VRD ve Ton Layer Zero of. Of. Ya bu kadar bir şeye gerek yok. Eğer ki Almanya'da yaşıyorsan ve hani markette çalışıyorsan, aldığın paradan da biraz para ayırtabiliyorsan, yatırım yapacağım da diyorsan, marketteki ilk 5 coin'e bak. Bunlardan işi öğren. Ondan sonra eğer ki hani yatırım yapmana senin için müsait olan şey hangi coinse, büyük hedeflerin olmasın. %5'lik karlara muhteşem sevin. Uç yani. Kimse sana bedavadan %5 kar vermez. Bunu sen elde edersen sevinçten havalara uç. Almanya'da kendine güzel bir yemek söyle, bir kahve iç, bir şeyler yap. Bu şekildeki yatırımlara böyle başla. İlk söyleyeceğim şey bu. Yani ilk yatırımlar için bizim kedimiz de sizlere cevap veriyor. Bizim ilk yatırımlarımızda bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum Erkan. Çok uçtuya kaçtıya inanma. Kimseyi dinleme. Otur yavaş yavaş kendin oturt grafikleri. Belli bölgelerde almaya çalış. İndikatör kullanabilirsin. Yeni girdiğin için indikatör kullanabilirsin. Hani belli bir stratejiye erişene kadar birkaç indikatörle takip edebilirsin. Pozitif yönde evrildiklerinde küçük küçük alımlar, yani deneyerek, onları önce kağıda yaza yaza, o market defteri var ya, o deftere ne aldın ne verdiğini sata sata, sonuçta market batacak mı batmayacak mı? Bu işi aslında iyi biliyorsun da bu piyasayı bilmiyorsun sadece, ama işin mantığı aynı. Kim ne verdi, kim ne aldı önce bir yaz. Önce müşterini tanı. Hangi müşteriden hangi müşteri borcunu geri ödüyor, geri ödemiyor. Önce onu tanı. Ondan sonra müşterini tanıdıktan sonra, o müşterin ölmezse paran da geri gelmez diye bir şey olmaz. Sadece yani böyle çok ekstrem durumlar olur. Onun dışında da o kaliteli müşteriyle borç da dediği zaman verirsin. Para da isterse verirsin. O insanlara, onlara o şekilde, esnaflık böyle yapılır yani. Ama şu vardır. Kalitesiz, böyle senin için gerçekten sıkıntılı insanlara da bunu yapmazsın. Senin için kaliteli insanlar Bitcoin piyasasında, yani kripto piyasasında marketteki ilk 5, hadi 6 coin'dir. Geri kalan hepsi marketine gelen, borcunu verip ödemeyeceğin insanlar gibi düşün. Çok yanaşma yani. İlk başlayacak kişilere bunu söyleyebilirim. İndikatörle destek alabilirsin. Yani indikatörde şey diye düşün. Markette otururken bakkala gelen bir insanın senin kulağına, arkadaşının, ya ben bu çocuğu tanıyorum iyidir diyen, hani o arkadaşına ne kadar güveniyorsan, o gelen markette işte borca yazar mısın diyen insana da o kadar güvenirsin. Hani şu an Almanya'da biri borca bir şey alıyor mu satıyor mu onu bilmiyorum, ama en azından bu olayı bildiğini düşünüyorum. Çok basit bir şekilde anlatıyorum daha rahat anlaman için. Ee, Markete böyle bakmak, emin ol, senin için çok faydalı olur. Marketteki bu piyasada aslında aynı şeyi sen de bir şeyler alıp satıyorsun. Sadece adı değişik. İşte kola, ekmek, işte sigara, çikolata, adı değişik yani. Yani en kaliteli malı hangisi ise o marketin, bu marketin de en kaliteli malı Bitcoin'dir.
Hani mesela markette böyle sakız alıp koyarsın kenarıya. Sakıza bir gün birisi 100 milyon dolar verir diye beklersen avucunu yalarsın. Buradaki birisinin de XRP'den 1000 dolara gidip dünyayı satın alacağını düşünüyorsan onlar da avucunu yalar. Aynı mantık. Hiçbir şey yok. Ticareti bilen esnaf bir insan bu piyasada kolay kolay parasını kaptırmaz. Uyanıktır yani. İşi bilir. Bu şekilde olmaya özen gösterirsen bu piyasada tokatlanma diye bir şey yaşamazsın Allah'ın izniyle yani. Farkındaysan şunu öğren, bunu öğren. Ha, işi kaliteli yapacağım. Ben profesyonel bir olayda yapmayı hedefliyorum dersen de o saymış olduğun coinlerin hepsini bir tıraşla. Önce bir Bitcoin'i koy. Hele Bitcoin'de bir yön bul bakayım. Bulabiliyor musun? Bitcoin'de bir %10 kar bulabiliyor musun mesela? Önce bunu bulmaya çalış. Kendi başına. Bitcoin'de %10'u nasıl bulabilirsin? Önce bunu bulmaya çalış. Baktın bulamıyorsun. Anla ki TRX'e de girdiğin zaman, PP'de girdiğin zaman hiçbir şey bulamayacaksın yani. Çünkü buradaki volatilite çok az Bitcoin'de. %3 gider, 5 gelir, 2 gider, 10 gider, 15 gelir ama az önce gördün Trump %50 gitmiş 2-3 saat içinde yani. Onlara inanır da atlarsan marketini batırırsın. Net. Birisi sana der ya işte al şunu sat abi bu çok iyi şöyle böyle abi bırak karşındaki bir zengin olsun önce onu bir gör. Önce karşındaki bu işten para kazanan adamları gör onların yaptığını yap. Ama para kazanmayan adamın dediğini yapma arkadaşım. Kısa ve öz. Hocam XRP AVAX ET'den sonra da bakabilir miyiz? ETH'ye bakmadım. ETH'ye bakacağım. Doğru söz verdik. Şimdi ETH'de de bir kanal çizip orta band diyeyim mi size? Bu bölümde arkadaşlar bir düşen yapı var. Tamam mı? Majör kullandığım yer şurası. Şu bölüm. Bunları çizeyim size. Bakın şu bölüm, şu bölüm ve şu bölüm. Buradaki bu bölümlerde fiyat bir üçlü düşüş yaptı, çıkışını yaptı ve son atağını yaptı buraya. Bu bölümde benim düşündüğüm şey şu. Şurası A dalgası, şurası B dalgası, burası C dalgası. Yani bu iniş tek, bu çıkış tek, buradaki düşüş tek. A, B, C. Ana yapısını tamamladı mı? Tamamlamış olabilir. Bu Bitcoin'e bağlı. Yani Bitcoin'deki hareket eğer ki 108-110'ları aşarsa bu da muhtemelen 3000 dolarlar bandına kadar kendini getirebilir. Ama ben size şunu söyleyeyim şu an. Orta band kırıldı mı? Kırılmadı. Ne bekliyoruz Ethereum'dan? Ethereum'da hacim çok azdır arkadaşlar. Yani böyle çok sığ hareket ediyor. Ama bakın düşüşlerde çok temiz işler vermiş. Düşüşlerde bu kadar temiz işler veriyorsa demek ki yön düşüşlerde temiz verecek işlem yönü. Yani piyasada Ethereum için bazı olaylar önemli. Mesela neresi? Bakın şimdi şu kanalı kırdı mı kırmadı mıyı konuşuyorduk geçen günkü canlı yayında. Haftalık bazda içinde kaldı ve üstüne atıyor. Şu haftalık bantta 2500 dolar Ethereum kaybederse Ethereum 1500'lere kadar geriler. Çok rahat geriler arkadaşlar. Yani şuradaki çıkışlarla şurayı düşünmeyin. Önce bir orta bandımız var. Buradaki çıkışlarla önce bir orta banda gelip düşüp çıkışı da düşünmeyin. Öncelikle nereye yakın? Alt banda yakın. Hafiften çıkıp kırar mı abi? Önce bunu düşünmek lazım. Bu hedefler nerede? Bu hedef nerede? Hangisi o hedefe daha yakınsa öncelik odur. Ona bakmak lazım. Ha orta bandı kırarsa bakın orta bandtan uzaklaştığı için bu hedef artık üst bandı konuşabilirsin. Ama şu an buradan buraları böyle 4000 5000'leri falan hedeflemek biraz sıkıntı. Benim düşüncem ben Ethereum'u sevmiyorum. Yani gerçekten analizini de sevmiyorum ama güzel para bırakıyor Allah var. Short'undan iyi para bırakıyor yani. Hani Bitcoin'e short girmek mi Ethereum'a mı? Kesinlikle Ethereum. Ben öyle düşünüyorum. Ama şu bölümleri Ethereum gün gelirse test eder. Bu canlı yayınlarında biz de alır after before yaparız arkadaşlar. 1500 ile 1750 aralığına Ethereum düşmediği takdirde ben Ethereum'u sahiplenmem yani buradan almam. O fiyat istediğim yere gelsin ki alayım. Kısa vade içinde söyleyebileceğim tek şey haftalık şu an kanalın üstünde. Bu benim için bir pozitif belirti değil.
Pozitif belirtin olması için ana yapıdaki şu düşeni bir kırsın, önce bize kendini göstersin. Kıramadığı için hala benim için negatif. Ters bir hareketle aşağıya sert atabilir. O yüzden de dikkat edin yani, derim buna. ET'ye de baktım, XRP'de baktım, AVAX'da baktım, Bitcoin'de baktım. Son yorumlarınızı da okuyacağım. Ondan sonra da kapatacağım arkadaşlar. Seher, teşekkürler yorumun için. Canhür, ya olursa BTC gece düşüş yaşar mı sizce hocam? Bu işin gecesi sabahı yok. 24 saat açık Can. Bize göre gece, Amerika'ya göre gündüz. Hangi geceyi gündüzü soruyorsun? Hayır hocam, büyük ihtimalle Doge TL olarak söyledi hanımefendi. Aynen, ona baktık, oraları geçtik. Raif Yavuz Yılmaz demiş ki selamun aleyküm, hayırlı yayınlar kral. Aleyküm selam Raif, hoş geldin. Yunus Şahin demiş ki yeni başlayan hangi indikatörle bakabilir? Valla Yunus, kendi indikatörümü önerebilirim ama eee, bir bakayım yani, ben indikatör de hiç kullanmıyorum. Şimdi indikatörle de işlem almayın diyen birisi size indikatör de önermesi saçma. Ama işte ilk başlayan insana da nasıl ben elit mi öğreteceğim, onu yapamam. Teknik analiz için ders alması lazım. Hangi teknik analizi doğru kişiden alması gerektiğini bilmiyorum. Yani ama şunu net söyleyeyim. Dove teorisini oturun dinleyin. Kimden dinlerseniz dinleyin. Aynı şeyi söyler. Dove teorisiyle bu işlemlerde temeli atabilirsiniz. Ha, indikatörle de kendinizi desteklersiniz. En azından belli bir ortalama, bir metrik çıkartır karşınıza. Geç sinyal verse de al sat. Kafanızda bir şeyler oturtur, bir şema oturtabilir yani. Hangi indikatörler kullanılır onu bilmiyorum. Şu an yani indikatör isimden hiçbir aklımda değil. Yani RSI'yi söyleyebilirim. Belki Ichimoku bulutunu söyleyebilirim. Bakın, Japonların uzun yıllardır kullandığı Ichimoku Cloud. Yani o iyidir. Yani uzun vadede iyidir. Kısa vadede patlar çatlar, kafanızı karıştırır. Uzun vadede iyidir. Yani minimum günlük bakmanız lazım. Ichimoku Cloud'u zamanında kullanırdım, severdim. Ichimoku'yla haşır neşirdim. Ara ara bazen böyle açar bakarım geçmişe, mazi için, ama işlemlerimi ona göre almam. Sadece bir fikir verir. Belli yerlerde nerelerin destek direnç olması değil de hani buluttan uzaklığı, yakınlığı önemlidir. Bitcoin özelinde bakarsanız sevinirim. Yani Ichimoku Cloud'a. Onun dışında böyle indikatör tavsiye edemeyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ha, benim bir indikatörüm var. Onun da yazılımı 2020 ile başlayıp 2021 ile bitti. Metriklerini o günden sonra zaten Elite'e geçtiğim için çok değiştirmedim. Onları değiştirip katıl butonuyla burada arkadaşlara özel olarak cüzi bir miktarda paylaşabilirim. Onunla da sizler de, en azından yeni gelen arkadaşlar da sadece o indikatörü cüzi bir miktarla ulaşır alırlar. Yani bu piyasaya girip sağda solda gidip yüzlerce binlerce dolar kaybetmektense buradan en azından bir fikir sahibi olabilmeniz için kendi indikatörüm o, yanlış anlamayın. Ichimoku falan her yerde vardır, bulursunuz onları. O da niye? Yaptığım bir emeğim var orada. Ben onun zamanında yazılımı için 6 ay boyunca veri araştırdım. Hangisi doğru hangisi yanlışla kafayı yemiştim resmen. Yani onu şu an inanın böyle alın size hediye diye yapamam. Emeğime üzülürüm yani. Küçük de olsa bir para etsin, ben o parayla yani size burada şey de, yani gelen parayla buradan ağaç da alırım. Gönderirim size, faturalarını da gösteririm yani. Hani gelen bir şeye değsin yani. O emeğim, zamanındaki emeğim değsin yani bir şeye. Boşu boşuna haybeye gitmiş bir şey olmasın yani. Mantalitem bu. Yoksa gelecek paraya benim Allah'a şükür ihtiyacım yok yani. Ee, hocam, kendi sesini duyunca sandım ki benim kızım uyan... Ha, kedinin sesi. Valla bizde kedi çok ya. 2 tane var şu an. İkisi de uyuyor. Bazen yayınlarda sesini duyarsanız şaşırmayın. Hocam fil coin bakar mısın? Boğa yıldızı olacak diyorlar. Patlamaya hazır bomba. Pimini çeksinler. O bombanın patladığı gün buraya yaz bakalım. Majority. Mevlüt Göksay iyi yayınlar. Teşekkürler Mevlüt. Erkan Eser teşekkürler hocam. Can Hür. Gülüyoruz.
Majority demiş ki uzatma hoca. O demiş. Bizim arkadaşlar şu majority'yi bir alsınlar göndersinler dağa da kendi davarlarını gütsün orada arkadaşımız. Burada o diye uzatmasın. Terbiyesiz insanların arkadaşlar burada yeri yok. Ben sizlere her zaman belli bir üslupla konuşuyorum. O üslubun karşılığında beni istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz yani. Bakın beni eleştirebilirsiniz. Hocam yanlış söylüyorsun. Acaba böyle miydi? Şöyle miydi diyebilirsiniz. Ben bunları açığım. Ama böyle meradan inmiş şekilde konuşan insanlara da tahammülüm yok. Direkt hemen gönderelim gitsin abi. Majör sıkıldıysam çıkabilirsin seni zorla unutuyorlar demiş Furkan. Arkadaşlar ricam bu tiplerle çok fazla da şeye geçmeyin. Muhatap olmayın. Yani öylesi kişiler çıkacaktır. Her parmağın biri aynı değil. Her yayınımda çok düzgün bir şekilde söylediğim bir şey var. Arkadaşlar kaliteli bir kitle varsa varız. Yoksa bu oturup da ha ho diyenlerle bu işler olmaz. Yani o tipleri hemen silip göndereceğiz yani. Bu kanalın ilk koyduğum şeyi bu. Boş adamla uğraşmam yani. Onların yorumuna dikkate almam. Nazik, kibar, beyefendi, hanımefendi kendini ifade edebilen insanlar varsa baş tacı. Burada otururuz, muhabbetimizi ederiz, sohbetimizi ederiz. Herkes keyifli olsun yani. Herkes böyle küçük böyle pürüzlerden rahatsız olmasın ki rahat rahat burada muhabbet edebilelim. Bakın uzun bir süredir konuşuyorum. Hani başınızda ağrıtmadıysam kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Coinlere baktık. Piyasada bir yükseliş vardı. Onları da inceledik. C dalgasının içindeyiz. Kısaca Bitcoin'e dönüp kapatıyorum. C dalgasının içindeyiz. Buradaki yükseliş hareketlerindeki bir pump 99 binli arkadaşlar. 103 bin band aralığında bir yerde durabilir. Düşüncem bu yönde. Eğer ki 98 bin 900 yani 99 bin üzerinde de fiyat günlük kapanış yapmazsa buradakiler de gelmez. Önemli olan fiyatımızın günlük bazda şuradaki dediğim noktadan bakın şunun üzerinden buradaki gelen sayı zaten bizim uzun zamandır takip ettiğimiz sayı. Bitcoin şuradaki gördüğünüz sayının bunun da metriğini yükselteyim görün. Bakın arkadaşlar 99.921 yani siz deyin ki 98.921 siz deyin ki 99.000. 99.000'in üstünde günlük mumlarda kapanışı yapmazsa bu C dalgası kısa kalabilir. Uzunluğunun devam edebilmesi için de bu bölümün üstünde günlük kapanışlar ve hacminin devam etmesi gerekir. Onu yapmadığı sürece bu fiyatta herhangi bir şekilde yükseliş de beklemem. Girdiğim işlem buradan belli bir şekilde 97.800'lerde 99.200'lerde kapanışlar karlar aldım. Kendi işlemim için söylüyorum. Bundan sonra devam ederse gider. Pozisyon açık kalır ama günlük kapanışında yapmazsa ben pozisyonu çok fazla artık önemsemem. Nerelerden short'a bakacağıma tekrardan dönerim. Buradaki üçlü varyasyonların sonunda hep anlattığım gibi yeni bir üçlü bir formasyon gerçekleşmesi elzemdir. Elliott Wave ile bu tarzda bakarız arkadaşlar. Buradaki üçlü ve son üçlü. Son üçlü de geldi mi millet ağlar zırlar. Ama sizler de milletin ağladığı zırladığı yerde sonun olduğunu fark ederseniz inşallah hem terste kalmayıp hem de doğal yerlerden fiyat alınca o kadar tatlı trade yapılıyor ki arkadaşlar. Çok da basit bu kadar da uzatmaya gerek yok diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.